Merhaba arkadaşlar, ben Atlan Bakkal. Bir Boom Beach videosunda sizlerle tekrardan beraberim. Şu an çekeceğim video, yeni gelen bir güncellememiz var. Eylül ayı güncellemesi ya da hata düzeltmesi dediğimiz bir düzeltme. Bununla ilgili ve aynı zamanda da ne yaparız? Biraz harita temizliği yaparız. Hem sohbet ederiz. Bununla ilgili bir yayın yapalım. Şimdi şöyle bir bakalım. Kimler var, kimler yok. Evet, Emir, Mahmut, Rıza. Aleykümselam Emir, hoş geldin. Ses nasıl, görüntü nasıl, benim görüntüm, oyunun görüntüsü. Şimdi şöyle bir bakayım. Sanki mükemmel. Tamamdır. Evet, Barancan, aleykümselam, hoş geldin. Biraz bekleyelim. Bir iki dakika bekleyelim. Biraz toplansın millet. Evet, Ali hoş geldin. Aleykümselam. Teşekkürler. Yeni gelen güncelleme ile ilgili sohbet ederiz. Ama ben gene 224p'deyim. Şunu 1080 yapayım da öyle de bakayım. Yanılmıyorsam yayınlar da 2K olması lazım. Bilmiyorum, bir deneyin. Yani internetiniz kaldırıyorsa, çekiyorsa, yani ev internetiniz varsa bunu deneyin mutlaka. Yayınlar 2K arkadaşlar. Yayınlar 2K değil mi? Cep telefonundan 2K alamayabilirsiniz. Ama ev internetinden kesinlikle 2K alabilirsiniz. Şöyle bir bakayım. Kendi yayınıma bakacağım şimdi. Bakın şurada ayarlara bakıyorum kendim. Evet, 2K desteği var arkadaşlar. Tamam, şunu bir kapatayım. Ya da şuradan çıkayım şöyle. Tamam. Evet. Cem. Cem hoş geldin. Evet, yani herkesin internetine göre değişebilir. Bir şey diyemem. Ama maksimum 2K desteği var arkadaşlar. Yani yayınları açarken ona dikkat ederek açıyorum. Video paylaşımları yaparken de aynı şekilde ona dikkat ederek yapıyorum. Yani mümkün olduğunca Full HD veyahut da 2K ne yapın? İzleyin arkadaşlar. Rahat rahat. Evet, Hüseyin Kamış. Aleykümselam, hoş geldin. Ekran ve internet iyiyse veriyor. Evet evet, yani bilgisayarınızın ekranı iyiyse, bir de internetiniz de buna yetiyorsa sıkıntı olmuyor. Abi doktor DX'i nasıl buldun? İşte bunlardan bahsedeceğiz. Yani DX'teki hata düzeltildi. Ne hatası düzeltildi arkadaşlar? Hemen şurada hazır hazır göstereyim. Bir öncekinde güncellemede bir tane çekirdeği patlattığımızda, mesela bu çift çekirdekli bir üs, bir tane çekirdeği patlattığımızda ikincisini patlatmaya gerek kalmıyordu. İyi oluyordu. Beleşten beleşten duplex bitiriyorduk. Artık o özelliği kaldırdılar. Yeni gelen güncellemeyle iki çekirdeğin de patlaması gerekiyor. O yönden sıkıntı oldu bizim için. Ama onun dışındaki güncellemeler, bir güncelleme hariç, şurada bir kaynak ödülümüz var bizim. Şunun özelliğini kırpmışlar. Hoşuma gitmedi. Onu bahsederiz. Şöyle bir toplanalım. Bakalım kimler var, kimler yok. Aleykümselam Selim Enes. Aleykümselam. Hocam ilk defa yayına katılıyorum. Hoş geldin. Uzun bir yerden sonra oyuna tekrar geldim. Tekrardan hoş geldin diyelim o zaman Selim. İbrahim Elgün. Sezon 80'de karşı karşıya geldik abi. Öyle mi? Vay. Bilmiyorum. Adnan Bakkal olarak karşı karşıya gelmişizdir. Burada karşı karşıya gelmemişizdir. Eskilerde kaldıysa bir şey diyemem ama yenilerde ise bir bakalım, kontrol edelim. Bu arada operasyon ödüllerimiz, dubleks operasyon ödülleri.
Bir bakayım. Evet. Kimlerle karşılaşma? Ha, pardon, izleyemiyoruz değil mi? Bakamıyoruz. Tüh. Ben bu hesapta 7 tane motor açmıştım. 5 motorda kalsaydım çok iyiydi. 5 motor daha iyiydi. Evet, Furkan Bozkurt. Abi saçmalamışlar. Kaynak ödülü kalkmış Doktor Terö'de. Maalesef onlar yani kaynak ödülü, hatta gravürde bizim neyimiz var? Gravürü aşmış olanlar için kimyamız var. Pardon, nerede? Kimya aynen burada. Yani kimyanın özelliğini de maalesef bozmuşlar. Mesela şu an kimya bende ne kadar? %27. %27 bile olsa şöyle bir bakalım. Önce normal bir adaya bakalım. Pardon. Niye saldır dedim. Bakın normal adada şu sol tarafta gördüğünüz gibi kimya etkili. Savaşı bitir. Ama aynı kimya, bak şurada gözcülük yapalım. Burada etkili değil. Eskiden etkiliydi. Yani kimya etkiliydi. Artı bakın üstüne ne yapalım? Şunu tozlayalım. Bakın tozladık. Şimdi tekrardan gelelim. Gözcülük yapalım normal bir adada. Bakın bir anda %100'ün üzerine çıktı. Şu altına dikkat edin. Altın ödülüne. Bir anda ganimet, ekstra ganimet %100'ün üzerine çıktı. Bu gayet normal. Yani normal adalarda sıkıntı yok ama etkinliklerdeki maalesef, şöyle gözlük yapalım tekrardan. Ne kaynak ödülü heykeli ne de gravürdeki kimya hiçbir şekilde bizim bu Doktor Terör'ün jetonlarını etkilemiyor. Maalesef. Zaten şeyi etkilemiyordu. Yükseltme jetonları etkilemiyordu. Ama Doktor Terör jetonları bol bol biriktiriyorduk. Artık o da işe yaramıyor. Ne yapacağız? Kaynak ödülünü, tabii benim için geçerli olan, yüksek seviyedeki kişiler için geçerli kaynak ödülünü kaldıracağız. Şeyi değiştirmişler gördüğünüz gibi. Proto birlik jetonlarının simgesini değiştirmişler. Yani kaynak ödülü, benim merak ettiğim şey şu. Diyelim ki ben bütün protoları yükselttim. Tamam. Gerçi protoları yükseltsem ne olacak da? O benim hiçbir işime yaramıyor da. Cephaneliği yükselttikten sonra, protoları da yükselttikten sonra bu etkinlikler ne işe yarayacak? Yani şu etkinlikler ne işe yarayacak? Hakikaten ne işe yarayacak ben de bilmiyorum. Artık şu proto birlikler maksimum seviyeye geldiği andan itibaren artık şu Doktor Terör etkinliklerinin, ne bileyim Hammerman etkinliklerinin hiçbir anlamı kalmayacak. Çünkü buradan gelen ganimetleri hiçbir yerde kullanamayacaksın. Artık güncelleme bekleyeceksin mecbur. Ya öyle saçma sapan. Evet, bakalım. 8K'ya zam gelirse ne olacak abi? 16K mı? Ahmet Kurt, iyi yayınlar abi. Çayımı aldım. Geçtim telefon karşısına, seni izliyorum demişsin. Teşekkür ederim. Bak bende de şöyle bir ne yapıyorum? Ben de içiyorum. Şimdi afiyet olsun hepimize. Adnan Dikici adaş gelmiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler, hoş geldin. İbrahim Elgün. Evet Adnan Bakkal'da. Furkan Bozkurt. Abi hesabında TR sıralamasında yarışıyorduk seninle. Sonra sen geçtin. Öyle mi? Bilmiyorum. Şey mi? Zafer puanında mı? Yani, zafer puanında belki sıralama girerim diye düşünüyorum ama biraz zorlayacak beni. Adnan Bakkal hesabımda. Şöyle tekrar geri geleyim. Yani 1700'ün üzerine çıktım ben burada. 1800'e doğru gitmek istiyorum ama zorluyor. Çok fazla saldırı yiyorum. Aşırı saldırı yiyorum ya. Aha, bakın size bir savunma göstereyim. Harika. İzleyelim bakın savunmayı. Benim gravürde şey var. Zihin bulanıklığı mıydı? Zihin kontrolü müydü? Öyle bir şey.
Harika ya. Bakın şimdi benim şeye bakın, karargaha bakın. Dikkat edin. Yedek askerler çıkacak şimdi. Aha bakın askerler çıktı. Piyadelerim. Aha bir tane de lazercim var. Güzel. Evet, yine bol miktarda piyade ve lazerciler tekrar canlandı. Güzel. Evet, zihin bulanıklı olması lazım ama zihin kontrolü mü, zihin bulanıklı mı öyle bir şey değil. Bakarız şimdi. Evet, bak bir tane de dede gelmiş. O iki tane dede gelmiş hem de. Güzel savundular. Bol miktarda elmasımızı ve istikbatımızı da buradan aldık. Neydi? Şöyle bir tekrar bakayım şuna, savunmaya. Evet, zihin kontrolü. Aynen. Bu daha maksimum değil. Maksimum olmasına çok var. Şöyle 100 jeton biriktirirsem bunu bir aşama daha yükselteceğim. Evet, savunmada da onu yükseltiyorum. Şimdi hocam bu sezonda bazılar ilk başta hiç yükseltme yapmıyor falan, sezon başlangıç taktik videosu var mı kanalda? Daha henüz sezon başlamadı arkadaşlar. 80 bu ne? Sezon bitti. Bu yeni sezon. Yeni sezonun başlamasını bekleyeceğiz. Ne zaman? Bir hafta sonra. Peki bir bakalım onunla ilgili. Evet, henüz yok. Yani 80, şuraya bir göstereyim. Şöyle bir site var arkadaşlar. Bu siteye girin. Warships Aztec Cloth. Bu siteye girin. Bakın 79. sezondayız. Tamam, bitti. 79 bitti biliyorsunuz. Evet, 79 ne oldu? Bitti arkadaşlar. Kapatayım. Şimdi 80. sezon başlayacak. 80. sezonla ilgili bilgi henüz buraya düşmemiş. Bakın bu siteyi takip edin. Sezon başlamadan önce buraya bilgi düşüyor. Burada hangi birlikler var, hangi karakterler var, hangi binalar var, hangi askerler var, ne bileyim hangi odalar var görünüyor. Siz de ona göre ne yaparsınız? Tercihinizi yaparsınız. Ama henüz daha 80. sezon 80 ile ilgili bilgi düşmemiş. Hani 3 şeyi düzeltiyorlar, 4 şeyi bozuyorlar. Maalesef öyle bir şey. Bakın dikkat edin. Bozulan neydi arkadaşlar? Bir, gravürdeki kimyayı bozdular. Artık yani iki, kaynak ödül heykelini bozdular maalesef. Kimin işine yarıyor? Bol bol savunma yapanların işine yarıyor. Bakın geçen videoda da söyledim. Şimdi de aynısını söyleyelim. Galatasaray ismimde hatırlar mısın bilmem. İbrahim Ergün bilmiyorum ki. Şimdi yengeçte iş yapar ama. Ha, yengeçte tabii ki iş yapar. Bu ayrı mevzu. Ama artık onu da kaldırmasınlar. Onu da kaldırırlarsa artık hiç oynama daha iyi etkinlikleri. Yani dediğim gibi mesela şimdi buradan gelen paralarla ne yaptık? Proto birlikleri yükselttik. İyi, hoş, güzel. Mesela ben yükseltiyorum şurada. Mesela kimi maxlamışız? Piyadeler maxlanmış. Ne bileyim zaten o max geldi de. Karpuzcuları max seviyeye yapmışım. Şimdi beni ilgilendiren şurada şu üstteki 4 tanesi. Fırtına, robot, lazer ve zırh.
Bu 4 tanesini de yükselttiğim zaman benim için proto birlikler bitti. Yani. Peki ondan sonra ne işe yarayacak? Doktor terör etkinliği, ne bileyim Hammerman etkinliği hiçbir işe yaramayacak arkadaşlar. Ya inanın bana eninde sonunda bununla ilgili bir güncelleme gelir. Ya en azından şuraya odun, taş, demir koysunlar. Az da olsa koysunlar. Yoksa proto birlikleri yükseltmeler bittiğinde bu etkinliklerin hepsi çöp olacak. Kendi kendilerine kendilerini bitiriyor gerizekalılar. Evet Roxy selam abi demişsin. Doktoru bitirsene. Bitireyim. Sıkıntı yok. Hemen bitirelim. Şurada bir toz basayım. Gravürden de kimya seçeyim. Biraz %30 da olsa enerji toplarız. Aman ganimet toplarız. Hemen şuradan da lazerci cehennem üçlüsünü seçeceğim. Hızlı bir şekilde doktor terörü bitireyim. Bakın doktor terörde seviye yükseltmenize hiç gerek yok. 32'den başlıyor. 38'e gidiyor. Verdiği ödüller 500'e 260. Ben düşürüyorum. Yine 5. Aha. 25'ten başlattı ahlaksız. 26'dan başlatması gerekiyordu. Bak bunu bile üçkağıtçılık yapmışlar. Seviye düşürdüğün zaman bunu bile üçkağıtçılık yapmışlar. Vay vay vay. Demek ki bir kademe daha ilerleyeceğiz. Tamam, önemli değil. Bak onda da üçkağıtçılık yapmışlar. Seviye ödüllerini değiştirmişler. Buz bombamız var, harika. Aha, kahraman çıkartmadık. Gönder gitsin. Tamam, o onu alır. Ahmet Kurt, hiçbir anlamlı kalmayacak diyorsun abi. Ne gelse güzel olur abi. Ya, bak ben kötü yanından bahsettim şimdi. Daha iyi yanlarından bahsetmedim. Kötü yanı tekrar söylüyorum. Yani kaynak ödülünün kalkması kötü. Kaynak ödülü niye kaldırdılar, etkisini kaldırdılar bilmiyorum. Şuradan bir reklam izleyelim. Güzel bir ödül. Yani tekrar söylüyorum. Yani mesela proto birliklerin güncellemesi bittiğinde ne yapacaksınız? Yani düşük seviyeler için demiyorum. Benim gibi yüksek seviyeler için proto birliklerin seviyesi tamamlandığında, maksimum olduğunda artık neyi bekleyeceğiz? Proto birliklere yönelik bir güncelleme gelsin mi gelmesin mi onu bekleyeceğiz. O zamana kadar Doktor Terör'den alınan hiçbir ödül bizim işimize yaramayacak. Şeyler hariç. O öbürkü doktor jetonları hariç. Hani, hadi bitmedi mi bu? Hadi bit. Tamam. Güzel. Şimdi iyi yönlerinden bahsedelim. Ya da önce ne gibi bir güncelleme? Şu mesajları okumayı bitireyim. Güncellemeye geçeceğim. Aynen, aynen, aynen. Şimdi hızlı bir şekilde şunları bir okuyayım. Aleykümselam, sonuna kadar damar demişsin. Barancan, sıfırdan seri yapmayı düşünüyorum. Evet, sıfırdan seri yapmayı düşünüyorum. Abone sayısı 8.000'e yükseldiğinde, ulaştığında sıfırdan seri yapacağım. Savaş gemisi, evet savaş gemisi de onlardan da bahsedeceğim birazdan. Şimdi vallahi hocam hesabı bir el attım. ZP az diye 2 mavi koydum. 3 kambot, gerisi birlik, sağlık ve hasar, mavileri tozladım. Kimse saldırmıyor bana. İşte mavilerin özelliği o. Hele hele bir de tozlarsan doğal olarak kimse saldırmaz. Zafer puanı da düşmez. Böylelikle sıralama kasarsın. Amaç o değil mi? Evet. Yunus Budak, iyi yayınlar abi. Yorum yapmaksa da videolarını izliyoruz. Estağfurullah, teşekkür ederim. Mehmet Gürnur, iyi yayınlar abi. Yan sanayiden selamlar. Aleykümselam yan sanayi. Abi Kars. Furkan Bozkurt. Furkan, karargâhtan tank çıkıyor. Piyade çıkıyor. Nasıl oluyor? Onu birazdan bak tekrar göstereyim. Şuradan gravürde savunma kısmında zihin kontrolü var. Ben bunu aktive ettiğimde ne diyor zihin kontrolü? Bununla ilgili videoları var ama tabi birebir yok.
savaş yönüyle her var da savunmaya yönelik maalesef yok. Şimdi neyse. Ne diyor? Saniye başına şu kadar enerji kazanırsın. Topladığın enerji 20'ye ulaştığında yok edilen rakiplerin seni savunmaları için canlanır. Yani ne kadar rakip yok olursa benim binadan o kadar karşı asker çıkıyor ve benim askerlerle karşı askerler gördüğünüz gibi savaşıyor. Tekrardan şöyle hızlı bir şekilde izleyelim. Yani bu gravürle alakalı arkadaşlar. Tamamen gravürle alakalı. Sen bana hangi askerlerle meşaleyle saldırırsan benim karargahımda meşale çıkıyor. Lazerle saldırırsan lazer çıkıyor. Topçularla saldırırsan topçu çıkıyor. Zoka ile saldırırsan kolay kolay Zoka çıkacağını zannetmem ama çünkü Zoka ve savaşçılar direkt karargaha saldırıyor. Ama helikopter çıkar mı onu bilmiyorum. Büyük ihtimal çıkmayacaktır helikopter diye tahmin ediyorum ama bilmiyorum. Denemek lazım. Şimdi Mehmet Günü daha doğrusu şu an eski sanayi. Aynen eski sanayi Neo Pecam Minaso. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar Adnan abi demişsin. Teşekkürler. Güncelleme hakkında seriden özet geçebilecek var mı? Birazdan geçeceğim arkadaşlar. Mehmet Günür isimli. Evet Ahmet. İyi yayınlar abi. Sence şu an hangi kabile bonuslarını basmak mantıklı? Kabile bonuslarıyla alakalı arkadaşlar en güzeli Gambot var zaten. Onu kesinlikle basın. Gambot enerji var arkadaşlar ya. Full. %50. Gerisi size kalmış. Hangi askerleri kullanıyorsanız ona göre yapın. Ben çoğunlukla meşale kullanıyorum. O yüzden meşale sağlık çalmayı tercih ettim. Gambot'u mecburen tercih ettim. Gerisi size kalmış. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Geç kalmadık. Yok Serhat Demir'e daha başlamadık. Yeni başladık. Venç. Aleyküm selam. Evet. Rajin. Abi operasyon yapmıyorsunuz bugün. Yapıyoruz. Herkes saldırıyor. Bir ben saldırmıyorum. Operasyonumuz var. Devam ediyor. Saldırılar devam ediyor maşallah. Şuradan tekrar göstereyim operasyonla ilgili. Artık tek çekirdek yetmiyor. 2 çekirdeği de bitirmemiz gerekiyor. Oradaki hatayı kaldırmışlar dubleks operasyonlarında. Evet. Abi saldırıya yapsana. Şunları bir okuyayım. Bench teşekkürler. Abi yengeç hesabı ne oluyor ya da örnek gösterir misin? Yengeç hesabı ne oluyor? Göstereyim hemen örnek. Şu Yalçın'ın arkadaşımız var. Bakın. Yengeç hesabı nedir arkadaşlar? Bir tane gambot heykeli olur. En az 4 veya 5 tane sağlık heykeli olur. Gerisi de hasar heykeli olur. Buna yengeç hesabı diyoruz arkadaşlar. Şimdi başka. Mehmet abi nasılsın? İyiyim sağ ol. Serhat Demirel 7 değil 8 düşüyor artık. Haberin olsun abi. 7 değil 8 düşüyor. Ha aynen. Önceden 7 düşüyordu. Şuradaki seviye düşürme şimdi 8 düşüyor maalesef. Ona aldandık. Artık ona göre hareket edeceğiz. Evet Furkan kaynak ödülü ile ilgili konuşacağız. Proto birliği için güncelleme gelir. Öyle gözüküyor mecburen gelecek. Yoksa o proto jetonların hiçbir anlamı kalmayacak ya da Doktor Terör tarzı etkinliklerin hiçbir anlamı kalmayacak. Selim Enes güncellemeden tek iyi yanı oyunu hala unutmamış olmaları. Evet. Revede Kops. Adnan abi köy kodumu atsam bakar mısın? Şu an bakmayayım ama ilerleyen zamanda bakayım. Ortaya karışık Almanya'dan severek takip ediyoruz demişsiniz Gürkan Ahmet. Evet şimdi arkadaşlar mesajlar akıyor. Şimdi gelelim güncellemeye. Güncellemenin İngilizcesini merak edenler bakın şuradan tıklıyoruz. Gazeteye tıklıyoruz. Haberler bölümüne tıklıyoruz.
Bakın şurada yazıyor zaten. Ne diyor? Quality of Life Bug Fix. Yani hata düzeltmeleri yapıldı. Evet, gerekli hata düzeltmeleri neler? Protobilliklerle ilgili düzeltmeler neler? Ee, Bu da Cycle of Evil, yani Doktor Terror, Hammerman ya da buna benzer etkinliklerle ilgili güncellemeler. Bir de Sonar oyunu vardı biliyorsunuz, bir ara gelmişti. Onunla ilgili güncellemeler ya da düzeltmeler gelmiş. Şimdi bunların İngilizcelerini merak edenler buradan bakabilir. Benim İngilizcem yok. Türkçe'ye çevirmem için Google'u kullandım. Şimdi şuradan başlayalım. Şimdi hata düzeltmeleri ve genel değişiklikler neler? Hiçbir şey yükseltebilir olmadığında bazı binaların yükseltme göstergelerini göstermesi düzeltildi. Şimdi şöyle bir durum vardı. Sürekli olarak mesela benim Kahraman Kulübesi'ne bakalım. Burada artık yükseltecek hiçbir şey yok. Her şey maksimum seviyede. Ama buna rağmen üzerinde şey yazıyordu. Yükselt, şöyle yükselt, böyle yükselt diye bir tane kutucuk vardı. O artık o hatayı, görüntüyü ortadan kaldırmışlar, düzeltmişler. Topraklama gravürünün güç dalgalanması ile ilgili sıkıntı varmış. Onu düzeltmişler. Bilmiyorum, artık ben hiç kullanmadığım için tam olarak bilmiyorum. O da şuradaki savunmayla alakalı. Ne diyor? Rakibin yıkılan her bina için kazandığı gambot enerji miktarı %37 azalır. Galiba düzgün çalışmıyormuş. Buradaki hatayı düzeltmişler. Şunları bir okuyalım. Birden fazla çekirdeğe sahip sabit operasyon haritaları bir çekirdeği yok etmekle geri çekildikten sonra tamamen yok edilmiş sayılıyordu. Bu düzeltilmiş. Biraz önce gösterdim. Tekrar göstereyim. Duplex operasyonunda çift çekirdekli adalarda tek çekirdeği patlattığımızda oyun bitiyordu. Artık o hatayı düzeltmişler. Mecburen çift çekirdek patlatmamız gerekiyor. Yani operasyoncular için bu kötü olmuş. Devam edelim. Sabit birim istatistikleri ekranının istenmeyen arka plan kararması. Yani demek ki istatistiklerle ilgili sıkıntı varmış. Yani şu arka plan siyaha dönüyormuş. Onu değiştirmişler. Sabit koruyucunun parlamayı takip etmesi düzeltilmiş. Yani işaret fişeğiyle ilgili anlaşılan bir sıkıntı varmış. Onu düzeltmişler. Bak, devam edelim hata düzeltmelerine. Işın uzantısı artık yüzde yerine ışının mutlak değerini gösteriyor. Büyük ihtimal bu şeylerle alakalı. Dur bakalım. Bizim lazerci nerede? Burada. Bakın. İşte burada. Işın uzunluğu ne diyor? 343. Önceden bu yüzdelik dilimle gösteriyordu herhalde. Hiç hatırlamıyorum ama. Yani atıyorum %10, %20, %30, %40. Burada artık o yüzdelik dilimi bırakmışlar. Normal rakama geçmişler. Devam edelim. Bir binayı flare ile hedef aldığınızda etki flare'in düştüğü yer yerine binanın tepesindeki aynı noktayı uygulanıyor. Daha önce flare'in binaya yoksa yakına mı düştüğü konusunda belirsizlik vardı. İşaret fişeğini attığımızda rastgele bir yere saldır diyelim. Yani işaret fişeğini attığımızda örneğin sol tarafa, sağ tarafa, ama bina, tabii bu bina için geçerli. Boşluğa değil de binaya. Binanın sol tarafına at. Bakın direkt içine atıyor. Üstüne attık. Arka tarafına attık. Yani her halükarda buradaki hatayı düzeltmişler. Mesela eğer binanın neresine atarsak atalım anlaşılan hedefi binaya gösteriyor. Yoksa diğer türlü dağılıyor muydu? Onu düzeltmişler. Bu şu ana kadar ben hiç böyle bir hata kendimce görmedim ama görenler söylesin. Şimdi devam edelim. Başka neler var? Sınıra yaklaştığında sürekli açılan spama ölmemek için düşürme açılır penceresi devre dışı. Onu ne demek istiyor onu anlamadım bak şimdi. Önce bir şunun İngilizcesine bir bakalım. Bunu anlayan varsa söylesin. Hadi ama. Aha. Oyun gitti. Ee, Tekrardan başlatayım. Ne oldu oyuna? Hı.
Tekrardan gelelim şuraya. Şu book fix. Işın uzantısı artık yüzde yerine ışının mutlak değerini gösteriyor dedik. Işın uzantısı. Nerede? Ha şu. Tamam. Ne o? Demolition pop-up has been disabled to avoid constant pop-up spam. Valla bununla ilgili yani pop-up pencerelerinden bahsediyor. Reklam pencerelerinden bahsediyor ama anlamadım. Sınıra yaklaşımda sürekli açılan spam önlemek için düşürme açılır penceresi devre dışı bırakıldı. Neyse bilmiyorum. Evet, sınıflandırılmış ögeler, kasalar artık depolama alanının taşmasına neden olsa bile mevcut maksimum depolama alanına eşit kaynak sağlar. Aa. Depolama alanı zaten sınırın üzerindeyse sınıflandırılmış ögeler kullanılmaz. Ya bu depolarla ilgili ne geldi? Güncelleme mi geldi? Depoların sınırları değişmiş galiba. Ya da sınırı aşabiliyor muyuz? Mesela şu an atıyorum 19 milyon 650 bin altın. Bunun üzerine mi çıkabiliyoruz? Anlamadım ben. Anlayan var mı? Bu şuradaki pencere mi diyor? Bilmiyorum ki. Neyse önemli değil. Seviye düş. Çok da önemli değil. Tarık Aydın abi ben Clash of Clans oynuyorum. Şu oyunu bir türlü beceremedim. Çok kafa karıştırıcı durumlar var da. Yani neyse. Oynamaya başlarsanız zamanla alışıyorsunuz da işte o zaman önemli. Neyse bir devam edelim. Buradaki kasaların depo kapasitesini aştığın zaman hala depolama iznini veriyor mu vermiyor mu? Onu mu anlamak gerekiyor acaba ya? Evet abi depoyu doldurma istemini kullanınca var. Kaynağınız var. Maksimum depolama alanınız kadar daha etkili. Eskiden sadece depoyu dolduruyordu. Evet yani olabilir. Demek ki onunla ilgili de zamanla görürüz bakalım. Depolar dolar taşarsa anlarız. Abi depoları dolduysa gizli ögeleri kullanamazsın diyor. Mesela depon doluyken eskiden kullanınca depo kapasitesini geçiyormuş gibi 22 M depolandıysa 32 M oluyordu. Şimdi 22'de kalacak. Ha dur. Bir saniye. Ha, umarım şeye gelmemiştir ha. Dur bakayım. Bu depolamadan kastettiği acaba protobirlik depolama mı? Ben de şu an mesela atıyorum 30 tane depoladım. Fırtınayı depoladım. 30 tane lazer depoladım. 30 tane evet lazer böcek depoladım. Bunları şunlar geldikçe de depolarım belki. Buradaki depolamayla ilgili mi demiş acaba? 22'de kalacak. Ha, anlaşıldı. Şuradaki 22'nin üzerine çıkarttırmayacak. Başta benim gibi bu şekilde depolayanlar depoladı. Depolamayanlar 22'de kalacak. Anladım. Ha, depolamadan kastettiği şey bu. Tamam. Tamam anladım. Adam gibi oraya proto birlik depolaması dese ya. Onu da dememiş. Bakalım. Öyle demiş mi? Ha, bak klasik safety. Yok burada protolardan bahsetmiyor bak vicdansız. Adam gibi yazsana şöyle proto birlik depolama alanı 22'de sınırlandırıldı. 22'nin üzerine çıkılması engellendi yazsana. Biz de anlayalım. Neyse proto birliklerle ilgili değişiklikler yapılmış. Bir de ona bakalım. Evet proto birlik. Eksik yükseltme tamamlandı efektleri eklendi. Yükseltmeler proto birlik atölyesine taşındı. Ha, bak bu güzel oldu aslında. Bakın güzel yanlardan bir tanesi. Önceden bu proto birliklerin hepsi neredeydi?
cephanelikteydi. Şurada yan bölüm açılmıştı. Örneğin cephanelikte ben tank yükseltiyorken aynı anda protobirlik yükseltemiyordum. İkisini aynı anda yükseltemeyince sinir oluyorsun. Niye öyle bir şey oluyor diye. Şimdi artık protobirlikleri yükseltme işlemini nereye almışlar? Atölyeye almışlar. Şurada artık istediğiniz gibi ne yapabilirsiniz? Yükseltme yapabilirsiniz. Yani aynı anda hem bir tane protobirliği yükseltmeye verebilir hem de cephanelikten herhangi bir birimi yükseltmeye verebilirsiniz. O yönü gerçekten çok iyi olmuş. Onu sevindim bak. Güzel yanlarından bir tanesi bu. Protobirlikler yüklemelerde kaydedilebilir. Şeye gelmiş artık şuradaki yüklemelere. Anladım. Deneyelim bakalım. Şurada bir tane protobirlik seçelim. Tamam. Şuna kaydet diyeyim. Tamam. Şuradan full meşale seçtim. Ardından da şu üçlüyü seçeyim. Evet geldi. Güzel. Bak bu da güzel olmuş. Artık ne yapabiliriz? Protobirlikleri de bu şekilde gambotumuza kombinasyonlara ekleyebiliriz. Harika. O zaman şuraya bir iki kombinasyon daha ekleseler de çok daha iyi olurdu. Neyse ben şunu eski haline geri getireyim. Tamam. Şu üçlüyü tekrar kaydedeyim. Devam edelim. Depoda protobirlikler varsa protobirliklerin hepsini güçlendirir düğmesiyle güçlendirilebilir. Depoda protobirlik varsa protobirliklerin hepsini güçlendir düğmesiyle güçlendirilebilir. O ne demek? Depoda protobirliğimiz var mı? Var. Hepsini güçlendir demekle neyi kastediyor acaba? Bilen var mı? Şey mi? Dur. Bazen örneğin burada ne vardı? 19.650 idi. Zaten normalde ne zaman aşıyordu burada kaynaklar? Yani 19 milyon üzerine ne zaman çıkıyordu? Örneğin 20 milyon, 25 milyon ne zaman oluyordu? Sadece tüccar geldiğinde eğer kaynak depon doluysa, altın depon doluysa tüccardan aldığın ödüller hala onun üzerine ekleniyordu. 20 oluyordu, 21 oluyordu, 22 oluyordu. Ama onun dışında zaten harita temizliği olsun, ne bileyim etkinlikler olsun, ne bileyim yengeç olsun. Oradan kazandığın ödüller hiçbir şekilde zaten buraya eklenmiyordu. Tek eklenen, üstüne eklenen depolar dolduğu halde hala üzerine eklenen özellik tüccardı. Tüccardan aldığın ödüller sayesinde burayı rahatlıkla doldurabiliyordun. Yani üzerine çıkabiliyordun. O zaman onu mu düzeltmişler? Atölyede depolamanın yanında yükseltme var. Atölyede depolamanın yanında yükseltme var. Bundan bahsediyor. Pardon. Ben farklı anladım onu ya. Protobirlikte yükseltmeni kaydedilebilir. Evet onu bahsettik. Protobirlikte hepsini güçlendir düğmesiyle güçlendirilebilir. Kilitli daha yüksek kademe tedarik yuvaları mevcut protobirlik döngüsü için elmaslarla açılabilir. Buradaki döngüleri pardon. Şuradaki şu altta üretim kuyruğu döngülerini elmasla da açabiliyormuşsunuz. Buna yönelik gerçi ben hepsini açmıştım. Ama sizler elmasla da açabiliyormuşsunuz. Buna benzer bir düzeltme, güncelleme gelmiş. Şimdi kötülük döngüsü. Yüksek tehdit seviyelerine hatalı birlik tablosu puanlamaları düzeltilmiş. Taklit oyunu. Bakın burada güzel. Taklit oyununda yıkılan sığınakların sonraki saldırıda ateş edebilme sorunu düzeltildi. Taklit oyunda sonraki saldırıda istenmeyen ganimet verilmesi sorunu düzeltildi. Hammerman.
Şu taklit oyunda şeyi düzeltmişler. Taklit oyunu artı savaş fabrikası. Bunlarda seviye indirme, seviye azaltma yoktu. Galiba o geldi. Bir de Hammerman Strike Back, yani Hammerman'ın filosunda 26. seviyede bir türlü oynayamıyorduk. Kilitleniyordu oyun. Onu düzeltmişler anlaşılan. Kötülük döngüsüyle ilgili düzeltmeler yapılmış. Bakalım. Evet. War Factory ve Imitation Game işte. Taklit oyunu ve savaş fabrikasında seviye düşürebiliyoruz. Tehdit seviyeleri 27'nin altına düştüğünde artık 8 seviye birden düşüyor. O kötü. O seviye düşürken ona dikkat etmek gerekiyor. Dengeleme nedeniyle kötü paralar artık kaynak ödülü. Evet, kaynak ödülü maalesef olmayacak arkadaşlar. Hemen Sonar'la ilgili, Sonar mağazasıyla ilgili, neyse çok da önemli değil. Geç bunu ya. Tamam. Bizi ilgilendiren arkadaşlar iyi kötü tek sıkıntı kaynak ödülü. Kaynak ödülü sayesinde artık Doktor Terör şu paralardan kazanamıyoruz. Onun dışındaki güncellemeler fena değil. Düzeltmeler fena değil. Yani kötü bir güncelleme değil arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, tek sıkıntısı kaynak ödülünü maalesef etkinliklerde işe yaramaz hale getirmişler. Dua edelim yengeçte de böyle olmasın ama yengeçte olacağını zannetmem artık. Bir de şunun simgesini değiştirmişler. Protojeton simgesini. Sıkıntı yok. Hemen hızlı bir şekilde şu etkinliği bitirelim. Sonra haritaya geçelim. Sonra operasyona bakalım. Sonra mesajlara bakalım. Ve yayını bitirelim. Şöyle hızlandırayım. Seviye düşürüyorum. Her seferinde seviye düşürüyorum. Niye? Tekrar söylüyorum. Sonuçta 50. aşamaya da gelsen 500 tane jeton verecek. 60 100. aşamaya da gelsen 500 tane jeton verecek. 26'da sabitlemeye çalışıyorum. Ve her harekada aynı ödülleri alıyorum. Bunu bitirelim. Mesajlara bakacağım. Tamam. Turan Yalçın ne geldi güncellemeyle? Kaynak ödülü heykeli nasıl oldu? Kaynak ödülü heykeli tekrar söylüyorum. Şu artık görüyorsunuz bakın arkadaşlar. Şeyde artık işe yaramıyor. Kötülük parasında işe yaramıyor. Normalde gene işe yarıyor. Sıkıntı yok. Bakın normal bir adaya saldırayım. Kaynak ödülü saldır diyorum. Bakın yine kaynak ödülü veriyor. Şu sol taraftaki tabloya bakın. Sol üst tarafa. Yine kaynak ödülü işe yarıyor. Yaramıyor değil. Sadece etkinliklerdeki özelliğini kaldırmışlar maalesef. Artık doktor terör parası ikiye katlanmıyor. Yani kaynak ödülüyle ilgili sıkıntı bu. Onun dışında gelen güncellemeler güzel. Savaş fabrikası ve siz söyleyin taklit oyundaki seviye düşürme özelliği getirmiş. O yönü güzel. Duplex operasyonunda tek çekirdek patlattığımızda operasyon bitiyordu. Artık o hatayı düzeltmişler. O da güzel. Ama şeyi düzeltmemişler. Şimdi benim timde bir arkadaşımız var. Abonelerden de birkaç kişi aynı hatayı söylemişti. Geçen seferki güncellemeden sonra şeyi bozdular. Bazı oyuncularda kahramanlara yönelik mesela benim ekstradan %30 34 bin artı 3 bin heykel desteğim var. Heykelleri tozlayınca bu artıyor. Tozlamayınca düşüyor. Ayrı mevzu ama bazı oyuncularda bu heykel desteği yok. Heykeller olmasına rağmen buradaki heykel desteği kahramanlara yansımıyor. Bakın bir önceki güncellemede gelmişti bu hata. Bu güncellemede o hatayı maalesef düzeltmemişler.
Maalesef düzeltmemişler. Kaynak ödülü kullanın arkadaşlar. Ben kullanmayın demiyorum. Bakın bu gelen güncelleme kaynak ödülünü ortadan kaldırmıyor. Sadece etkinliklerdeki Doktor Terör jetonlarını 2'ye katlamanızı engelliyor. 2'ye, 3'e, 4'e katlamanızı engelliyor. Ama onun dışında normal bir adaya saldırı yaptığınızda yine odun, taş, demir, altın gibi oradan gelen ganimetleri 2'ye, 3'e, 4'e katlıyor. Artık ne kadar kaynak ödül heykeli kullanıyorsanız. Şimdi Sonar getirdi 3 haftadır gelmedi. Büyük ihtimal o ayda bir gelecek. Aylık bir etkinlik gibi, aynı yengeç gibi düşünelim. Abi heykel basmıyorsun artık. Belki daha iyisi gelir falan diye. Heykel basmıyorum. Heykel basmıyorum derken zaten 13 tane heykel koyma hakkım var. Maksimum seviyede. 13'ünü de koydum ve bütün heykellerim benim maksimum seviye. Mesela 42 Gambot, 17 muhafızlar, 32 hasar, 13 muhafızlar ve 35 sağlık. Yani zaten benim heykellerim maksimum seviyede. O yüzden heykel basmaya ihtiyacım yok. Heykeli ne zaman basıyorum? Şuradaki kristaller 7'ye geldiğinde toz oluşturmak için basıyorum. Onun dışında heykel basmıyorum. Şuradaki taşları, benim burada bir sürü taşım vardı. 6-7 bin taşım vardı. Hepsini maalesef gravüre harcadık. Şuraya harcadık. Bayağı da halen de harcamaya devam ediyoruz. Evet, burası bitti. Şimdi ne var? Ha, çok sayıda birlik mevzilendir demiş. Tamam. Şuradaki şunları bir yapayım. Neyi yapayım? Görevler var. O görevleri bir bitireyim. Küçük adalarla o görevleri rahatlıkla ne yapıyoruz? Bitirebiliyoruz. Şunu da değiştireyim. Bullet yapayım. Bullet miydi? Gerçi onu almışım ben de. Tamam. Yok. Tamam. Değiştir. Evet. Bullet olsun. Enerji olsun. Şu küçük adaya saldırayım. Amaç görevleri yerine getirmek. Tamamen. Tamam, onlar saldırsın, ben mesajlara bakayım. Abi bence etkinlikler düzelirse gayet yerinde ve güncelleme, sence öyle değil mi? Etkinlikler düzelirse. Valla etkinlikler güzel ama tekrar söylüyorum. Yani orada kazandığımız jetonlarla yükseltmeler bittiğinde ne olacak? Dolayısıyla oradan etkinliklerden gelen ganimetlerin hiçbir anlamı kalmayacak. O yönü biraz kötü olmuş. Yani etkinliklerde kaynak ödülünün etkisiz hale getirilmesi bence kötü olmuş. Ama onun dışında tekrar söylüyorum. Onun dışındaki yapılan bütün düzeltmeler oldukça yerinde. Ha, bir de şey var. Dur. Unuttuk. Şuradaki maliyetleri biraz düşürmüşler. Evet, şuradaki maliyetleri arkadaşlar düşürmüşler. Mesela hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Şurası 2000'di, 1800'e düşmüş. Yani %5, %10 indirime gitmişler. Kötülük dükkanında şuradaki maliyetleri biraz düşürmüşler. O yönü bence iyi olmuş. Kesinlikle o yön. Ha, onu unuttuk bak. Buradaki maliyetlerde biraz düşme var. Hepsinde değil ama bazılarında düşme var. Bakın o da güzel. Aslında güzel bir güncelleme yapmışlar ya.
Yani oyuna ilk kez güzel bir güncelleme geldi diyebiliriz. En azından var olan özellikleri yenilemek amacıyla, korumak amacıyla, düzeltmek amacıyla güzel bir güncelleme yapılmış. Ama burada sıkıntı, tekrar söylüyorum, işte protoların yükseltmesiyle ilgili olacak. Protoları nasıl yükseltiriz? Oradaki jetonlar çok işimize yarıyordu. Artık bundan sonra ona göre, yani ayağımızı yorgana göre uzat derler ya, ayağımızı ona göre, yorgana göre uzatacağız. Yapacak bir şey yok. Keşke yapmasalar ama yapıyorlar. Çekirdek güncellemesinden sonra sıralamada kalabilir miyiz? Büyük ihtimal kalamayız arkadaşlar. Abi ben 300K biriktirdim, yok. Biriktirdiyseniz silmezler. Onlar silinmez. Yani duplex operasyonu artık eskisi kadar kolay olmayacak. O yüzden sıralama, mesela şöyle sıralamaya bakalım. Evet. Neredeyse ilk 15'teyiz her zaman. Klasik. Bundan sonra ilk 15'e girebilir miyiz? Hatta ilk 50'ye girebilir miyiz? O neye bağlı? Operasyonun bitip bitmeyeceğine bağlı. Abi Everspark'ın ikinci yeteneğine bakar mısın? Bakayım. İkinci yeteneği bomba. Seç diyelim. Bir tane deneyelim. Bakalım yetişebilecek mi? Yetişemeyecek. Yetişti bir tane. Oo, çok güzel. Bir tane, en azından bir tane tarete patlattı. Kötülük dükkanında inceler misin abi? Yayın bitmeden. Kötülük dükkanına tekrardan bakarız, sıkıntı yok. Şimdi proto birlikleri, hadi sizin için şurada bir gemi ne yapalım? Patlayan. Tamam, hepsini patlayan yapayım hadi. Çok da önemli değil. Yok ya, hepsini patlayan mıyım? Şeyde de lazım olabilir. Bitmedim daha. Bir maç daha. Yani ben harita temizliğinde proto birlik pek kullanmam. Neden? Çünkü tek sefer kullanıyorsun maalesef. Tek sefer kullandığın için harita temizliğini isteseniz de bitiremezsiniz protolarla. O yüzden protoları nerede kullanmayı tercih ediyoruz? Daha çok siz söyleyin. Neydi o? Operasyon saldırılarında kullanmayı tercih ediyoruz. Çünkü operasyon saldırıları zaten tek seferlik saldırı olduğundan dolayı ve protoları da zaten tek sefer kullandığımız için oldukça işimize yarıyor yerine göre. Ama harita temizliği yapılmaz. Tamamdır. Şimdi kötülük dükkanına tekrardan açıvereyim. Kötülük dükkanında indirim gelmiş arkadaşlar. Ben birçok şeyi daha önceden almıştım ama. Yani şuradaki ödüller, aman kaynak, örneğin 30 tane jeton diyor, 35 jeton, 40 jeton diyor. Ya da burada 500 diyor. Bunlar da indirime gidilmiş. O yönü iyi. Özellikle şurada kaynaklar bölümünde e, harcanan kaynaklarda indirime gidilmiş. Şurada şeyi fark ettim. 100.000. Şunları düşürmüşler sanki. Bilmiyorum. Eskisine bakmak lazım aslında. İstatistiğine bakar mısın abi? Everspark'ın ikinci yeteneğinin.
İstatistiklerine. Ne gibi istatistik? Bilgilerine. Şuraya. Heh. O heykellerden etkileniyor. Çok iyi. İlk hasar 20.000 artı 23.000. Sharplen hasarı 11.000 artı 19.000. Vay 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 vay. Bayağı yüksek. Hakikaten bayağı yüksek. Yani ilk hasar 33 artı 20 53.000. Yani şarapnellerle birlikte 60.000 vuruyor. Vay 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 vay. Dur bakalım. Şunu şöyle yapayım. Seç diyeyim. Bir ada var mı? Var. Tamam. Ya arkadaş. Çekirdeği atar mı atmaz mı bilmiyorum ki. Çekirdeği atmadı. Yani hack gibi değil. Uzaktan kontrol gibi değil. Of. Canımız. Hadi şimdi de lan karargaha at karargaha. Taretlere değil. Lan gidiyor taretler atıyor ya. Oo, fena patlattı. Ya bu küçük adalar için sıkıntı değil. Oy 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 oy. Boom diyor. Yani duydunuz mu sesi? Tamam. Kötülük dükkanı geçici mi kalıcı mı? Kötülük dükkanı kalıcı arkadaşlar. Orası kalıcı. Bunu bitireyim. Evet, Everspark'ın bu özelliğiyle de rahatlıkla adaları temizleyebiliyorsunuz. Bayağı güzel temizledi ha. Şimdi Ali Ersoy aleykümselam. İyi akşamlar hatta abi. Bu oyuna büyük bir güncelleme gerekiyor. 6.07 6-7 yıldır radar güncellemesi gelmedi. Zaten defalarca geç söylüyorum yani. Hakikaten yani şurada şu radara artık güncelleme gelmesi şart. Yani haritanın genişlemesi şart. Arkadaş şey birikmeyin ya. Ganimet birikmiyor. Hele hele son güncellemeden sonra bir önceki güncellemeden sonra hiç ganimet birikmiyor. Gökbörü. Hmm, bakalım. 0'a 0 güzel. Bu arkadaşa küçük bir hediye verelim. Ama bizde de ganimet yok ki ya. Neyse. Abi bende de heykel desteği kahramanlarda işe yaramıyor tozlasam bile. İşte ana kahraman nasıl? Aynen. Bak bizde de aynı sıkıntı var. Spartakos Süleyman bizim arkadaşımız. Bu arkadaşın da 4 tane hesabı var. 2 tanesinde kahramanlar işe yaramıyor. Heykel desteği var. O kadar. Tozluyor bir de üstüne. Bak ne kadar güzel. Tam böyle yengeç hesabı var arkadaşlar. Ama gel gör ki hiçbir işe yaramıyor. Geçen güncellemede geldi bu hata. Bu güncellemede düzeltilmedi. Yani hasar yüksek olsa doğru söylüyorsun. Bizim yüzbaşı tek atacak normal adalara. Ama şey yapmıyor işte. Sıkıntı karargahı hedef almıyor. Sürekli taretleri hedef alıyor. Aslında karargahı direkt hedef alabilse ne yaparsın?
Direkt karargaha bomba atarsın. Var ya, harika olur ya. Sadece yüzbaşıyla karargah patlatırız. İyi olur. Aynı bu bullet gibi. Hmm. Selam abi. Videolarda sesin bence bir tık az oluyor. Oyunun sesini azaltırsan daha iyi olur. Bu şu an benim sesim nasıl? Oyunun sesi nasıl? Bir tane saldırı yapalım. Örneğin rastgele bir saldırı yapayım. Vay anasını. Ha, şuradaki kıskacı alayım. Meşalelerle oynuyoruz. Lan mahvettin beni be. Heh. Elbette mahvoluruz. Adam modifiye kullanıyor. Neyse. Sağlık mağlık olsun. Bunu çıkartayım. Tech time. Tamam. Enerji kalmadı. Mesela şu an oyunun sesi nasıl, benim sesim nasıl? Birbirine karışıyor mu? Kötü mü? İyi mi? Oyunun sesini kısayım mı? Kısmayayım mı? Oyunun sesini bir miktar düşüreyim diyorsun. Tamam, düşüreyim. Onu şuradan yapıyoruz. Çok az düşüreyim. Tekrar tam ekran yapayım. Şimdi nasıl? Ya sorun değil Cavit, sıkıntı yok. Şu an nasıl? İyi mi? Gerekirse şimdi iyi. Ha, iyi. Batu bence iyi demiş. Şimdi sıkıntı şu. Emülatör üzerinden oynadığım için BlueStacks adlı emülatör her açılışta farklı bir ses ayarıyla geliyor. Yani burada ayarladığım ses seviye olarak aynı gözükse de sesler tekrardan bozulabiliyor. Arada bir kontrol etmek gerekiyor. Sizler de bu şekilde uyarın. Sıkıntı yok. Hatta abi yeni karakterler lazım. Yeni karakter aslında lazım değil. Yani var olan karakterler yeter arkadaşlar. Hiç gerek yok. Zaten yeni karakter geldi. Yani helikopter geldi. Helikopterle birlikte zaten Ruttero geldi. Yani yeni karakter. Proto birlikler de geldi zaten bir sürü. Canavar gibi. Bakın bir sürü proto birlik de geldi. Yani bayağı istemediğiniz kadar karakter var şu an. Ha şey gelebilir belki. Geçen ayki neydi? Şunları bir alayım. Geçen ayki yengeç etkinliğinde savunmalar vardı, hatırlıyorsunuz mu? Bomba atıyor. Havai fişek atıyor. Şok atıyor. Mesela savunmaya onlar gelebilir. Çok harika olur. Eğlenceli olur. Evet. Bakın azdan çoka doğru gidiyorum. En az hangisi? 968 ile şurası. Sonra 74, şu 89 ve burası. Dengeli harcamak gerekiyor gravürdeki şu parçacıkları. O yüzden azdan çoğa doğru ne yapın? Harcayın arkadaşlar. Şimdi başka. Duranyaç bence yeni bir item lazım. Titanyum mesela. Mesela titanyumda ne yapabiliriz bilmiyorum ki. Proto birlik olarak hangisi öncelik olmalı sizce? Ben proto birliklerde önceliği arkadaşlar neye verdim? Karpuzcuya verdim.
Karpuzcuyu maxladım. Çünkü karpuzcunun hasarı mükemmel. Bakın karpuzcunun hasarına dikkat edin. 5800 hasar var. 5800. Normal dedenin hasarına bakalım. 2800. Yani neredeyse 2 katı. Karpuzcuların hasarı gerçekten çok harika. Sadece hasarı 2 katı. Ama bunun yanında karpuzcuların ek bir özelliği daha var. Şarapnel sayısı 3. Mesela sadece karpuzun verdiği hasar 2 katına çıktığı gibi de şarapnel de sağa sola savrulan karpuz parçaları da ne yapıyor? Ekstradan hasar veriyor. O yönden baktığımızda en güçlü asker kesinlikle ee, karpuzcu. O yüzden önceliği ben ona verdim. Onun dışında kalanları söyleyeyim. Kendime göre söylüyorum. Herkesin tercihi farklı. Benim ondan sonraki ikinci tercihim işte şu helikopter, lazer, böcek ve fırtına. Bu dördünü de yükselttiğim zaman kendi adıma benim için atölye, proto birlik atölyesi bitmiş olacak. Onun dışında kalan birlikleri hiç kullanmıyorum. Gizemli anıt nedir? Gizemli anıt arkadaşlar size ne verir? Bonuslar verir. Ne gibi bonuslar verir? Bakın odun üretimi, demir üretimi, inşaat hızlandırması, cephanelik hızlandırması, heykel hızlandırmalar, dalış ödüllerinin kalitesi gibi birçok ödül veriyor. Ekstradan %1, %2, %3 kalite arttırıyor. %1, %2, %3 hızlandırmalar veriyor. O yüzden bunu ne yapıyoruz? Yükseltiyoruz. Ama size tavsiyem bu gizemli anıtı savunmalarınız bittikten sonra yükseltin. Mesela ben burada artık yükseltecek bir şeyim kalmadığı için, bütün savunmalarım maksimum olduğu için mecburen ganimeti buraya harcıyorum. Mesela 6 milyon odun bulduğumda bunu yükselteceğim. Kesinlikle 250 tane parçacık vermem ya da elmas harcamam ya da 30 tane bilet harcamam. Odun, taş, demir bir de altın. Onun dışında bu anıta asla ve asla ganimet harcamam. Ben eğer buradaki ödüller yükseltme kaynakları işinize gelmiyorsa 20 tane elmas harcarsınız, değiştirirsiniz farklı bir ganimet karşınıza gelir. Ona göre ne yaparsınız? Yükseltmenizi yaparsınız. Anıtı yükseltiniz. Ekstra bir ada daha gelse. Ekstra ada şöyle operasyona yönelik olabilir. Bana sorarsanız şöyle göstereyim. Mesela ne var? En yüksek dubleks operasyonu var. Ondan önce sahipsiz umut var. Aslında sahipsiz umut kolay. Dubleks biraz zor. Sahipsiz ile dubleks arasına bir tane operasyon eklenebilir. Yani bence eklenebilir. Sonra tekrar söyleyelim. Radara mutlaka güncelleme gelmesi gerekir. Radarımız nerede? Burada. Radar 20'de kaldı. Karargah 28'de. Yani el insaf. Normalde karargah 20'ye kadar radar ve karargah aynı anda yükseliyor. Sonra radar yerinde sayıklıyor. Evet, işte haritanın genişlemesi için radarın da yükseltilmesi gerekir, güncellenmesi gerekir. Semih, teşekkürler. Kahramanlarda bug olduğu için her bullet ile tek ordu yapamıyorum. Kahramanlarda bu mesela hata devam ediyor. Bende hiç olmadı ama birçok kişide bu hata var. Yani heykel desteği işe yaramıyor kahramanlarda. Sadece bullette değil, diğerlerinde de aynı şey geçerli. İşe yaramıyor. Yaramayınca da sıkıntı oluyor. Evet abi etkinlikler lazım. Yeni farklı kristal lazım. İnsanları oyunda tutmaları gerekiyor. Evet Burhan öyle doğru söylüyorsun. Duplex yerine triplex gelebilir. Evet üçlü gelebilir. Niye olmasın? Bununla ilgili bir mesaj okumuştum aslında. Ee, 3 tane e, neydi bu? Çekirdek. 3 çekirdekli bir ada bekleniyor arkadaşlar. Yani bununla ilgili bir mesaj okumuştum. Olabilir belki gelebilir. Bekir İlik mesajlarım düşmüyor mu acaba? Düşüyordur bu ya Bekir.
Aleykümselam. Hocam ellerinden hürmetle öperim. İyi yayınlar demiş. Bak okuyorum Bekir. Sadece gözümden kaçıyordur. Büşra Can, operasyonunuz duruyor. Zorlaştı mı? Kesinlikle zorlaştı. Artık tekrar göstereyim arkadaşlar. Şu uyumdan göstereyim. Önceden bir tane çekirdeği patlattığımızda oyun bitiyordu. Şimdi ikinci çekirdeği patlatmak gerekiyor maalesef. O yüzden zorlaştı. Operasyon saldırısı yapalım. Şimdi dejavu. Dejavumuz var. Ha, güzel. Dejavu yapabiliriz aslında. Aynen. Evet. Dejavu bitireyim mi? Ben saldırı yapan. Evet. Trabzon atlı arkadaşımız var. Onu izleyelim. Çok güzel. Minotor bitiyor. Harikasın. Eline koluna sağlık. Şimdi ben isimleri bir bakayım. Bazen unutuyorum. Evet, Faruk arkadaşımız. Evet, Faruk'a bir alkış. Hmm. Evet, gördüm. Gördüm Efe. Eline sağlık. Şimdi Dejavu'ya saldıralım helikopterle. Tamam. Dejavu'ya da şöyle bir gözlük yapayım önce. Bunun hasarı canı ne kadar kalmış? 84. Bununkisi ne kadar kalmış? 7. Tamam güzel. 84. 3 yayılım. Evet 3-4 yayılımla hallederiz. Burası var. Heh. Şimdi sonar etkinliği gibi etkinlikler çok iyi olur. Yani sonar etkinliği ayda bir belki gelir bilmiyorum. Bir tane geldi. Abi yayını kapatacağım diyordun 15 dakika önce. 15 dakika önce öyle mi demiştim bilmiyorum hiç hatırlamıyorum. Birazdan kapatırız. Yani hala sormak istediğiniz bir şey varsa buyurun sorun. Alicia George. Adnan abi kahramanın bonus olayını geçenlerde yorumda size sormuştum. O gün çözümü tesadüfen buldum. Kaynak üssü düşman ada görünümüne geçin. Sol altta kahraman simgesine tıklayın. Bende oldu. Yani o şey heykel kahramanla ilgili heykel desteği mi? Heykel desteğiyle ilgili sıkıntı vardı Alicia. O mu çözüldü?
Abi elmas kasmak için 10 mavi yaptım. 2 günde saldıran yok. Madalyan yükselir. Timimizin saldırılarını izleme şansımız var mı? Yaparız, izleriz arkadaşlar, sıkıntı yok. Şu dejavuya ilk yapılan saldırıyı bir izleyeyim. Dejavu nerede? Evet, Efe saldırmış. Tamam. Şöyle hızlandırayım. Çok güzel. Tamam, bundan sonrası zaten basit. Şuraya nasıl geçiş yapmış onu göreyim. Evet. Semihcan. Adnan hocam. Dün video gelmedi. Videolar 2 günde bir geliyor arkadaşlar. Furkan Bozkurt. Evet. Kötülük dükkanındaki işlemler arkadaşlar klasik, ücretsiz. Ne oldu? Niye böyle oldu? Kamera gitti. Kamera beni alıyor mu? Alıyor. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi şöyle bir gözcülük yapalım. Hmm, 15 milyon. 15 milyondu. Hemen şuradan kimyayı değiştireyim. Sabotaj seçeyim. Şimdi tekrar bakalım. Evet, 10 milyon. Tamam. Güzel. İnşallah kazasız belasız alırız burayı. Tamam. Güzel. Şimdi ya şu helikopterlerin açılıyor olması sıkıntılı. Gereksiz yere bir sürü helikopter zayiata verdik. Tüh. İner mi? Çok zor. Biraz
Üçüncü bir kişi daha saldırır gibi gözüküyor. Evet. Tamam. Yapacak bir şey yok. Mesajlara bir bakayım. Evet abi, benim seviyem düşük olduğu için bunu bilmiyordum. Tesadüfen fark ettim. Şimdi öyle ya da böyle gözüküyor. Evet, o abi yayınlar. Adnan Bakkal'ın teşekkürler, hoş geldin. Şimdi Ahmet Kurt. Yayın ne zaman başladı Adnan? 8.30'da başladı. Gülşen Sarı, biz o kadar güncelleme protobirlik şatonun değişmesi için mi bekledik? Yani artık o güncellemeler bu şekilde geldi. Helikoptere de bir güncelleme gelmeli. Ya helikopterlerde şu sıkıntı var. Sisin içerisinde gitmiyorlar. Yani normal askerler gibi değiller. O yüzden bir sürü zayiat verdik gördüğünüz gibi. Saçma sapan bir şekilde. Bitebilirdi burası eğer o zayiatlar verilmeseydi. 7 tane zayiat. Sıkıntı. Yücel Yıldırım, iyi yayınlar. Teşekkürler. Onur Durmuş abi, iyi yayınlar. Teşekkürler. Büşra Canan, tecrübeli dedeler lazım oraya. Evet. Atlan çekirdeklere zam gelecek mi? Dejavu. Ya bu kötü oldu. Yani çekirdeğin yarısını anca indirdik ya. Vallahi billahi. Bu kötü oldu. Neyse. Diğer hesapları ona göre saklayayım öyle. Şimdilik bu böyle kalsın. Sıkıntı yok. Şuradan tekrardan sabotajı iptal edeyim. Kimya seçeyim. Biraz ganimet toplayalım. Şimdi ne var? Şurada güçlen el bombacıları var. Hızlanmış bunlar. Biraz el bombacısıyla oynayalım. Harita temizliği yapalım. Şimdi. Full bombacı seçtik. Nereden başlayalım? Şöyle bir gözlük yapalım da bazen her adaya bombacıyla saldırılmıyor. Hmm. Şuraya bir şok, şuraya bir şok. Tamam. Buraya saldırırız. Sıkıntı yok. Şuradaki şoku bir alayım. Pardon. Şuradaki şoku da alayım. Güzel.
Şuradan bir çıkış yapalım. Bakalım bombacılarımız ne kadar hızlanmış. Canımız. Güzel. Hey canım be. Sen neymişsin be koçum. Koş 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 koş. Evet. Bakalım. Gülşen Sarı. Helikopterlerin hit box hızı değişmeleri lazım. Protojetonun değişmesi yerine. Murat Evren. Hocam selam demişsin. Aleykümselam. Ahmet Kurt. Abi zaten helikopterin bir ayrıcalığı var. Sisten gitseydi çok güçlü olmaz mıydı? Hayır, sisin içinden gitmiyorlar. Dağılıyorlar. Sıkıntı o. Çok mesela basit bir örnek. Küçük ada var mı? Var. Bakın şu köşe örneğin şöyle iki tane çıkartayım. Sorun değil. Amaç örnek olsun. Hey hey hey. Oradan da buraya geleceğim. Bakın askerler köşeden köşeye gidiyor. Eyvah. Gayet güzel. Gayet güzel. Ama aynı şey helikopterler için olmuyor. Ha, burada direkt helikopter karşıya geçsin, onda sıkıntı yok ama mesela şu köşeden çıkartıyoruz ya, şu örneğin şuradan çıkarttık. Buradan da aynı şekilde çıkarttığımız zaman biraz önce gördük. Normalde işaret fişeğini köşeye attıysak köşeye doğru ilerlemesi gerekir. Örneğin bakın burada bir tane de çıkartayım. Şöyle yapayım. Şuradan da yapayım. Bakın işaret fişeğini rahatlıkla takip edebiliyor. Ve o zaman işaret fişeğine göre hareket edebiliyorsun. Ama aynı özellik maalesef roketlerde yok. Yani helikopterlerde yok. Nereye sis atacağını şaşırıyorsun. Alışmak gerekiyor belki de. Abi hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Racit. Abi ilk çekirdek nasıl patladı, ikinci patlamadı? Gariplik yok mu? Canları farklı değil mi? Dejavu'daki. Şimdi bakın. Pardon. Niye böyle geldik? Her yere buton konunca böyle oluyor. Ya da uyum ya da dejavu fark etmiyor. İki çekirdekli adalarda bir hata vardı. Tek çekirdek patladığında oyun bitiyordu. Şimdi artık iki çekirdeğin de patlaması gerekiyor. Yani zaten eskiden de iki çekirdek patlatman gerekiyordu ama şeyden dolayı, güncellemelerden dolayı böyle bir hata oluşmuştu. Yaklaşık 3-4 aydan beri bu hata devam ediyordu. Daha yeni düzelttiler bu hatayı. Bu işte level sınırı var mı? Var arkadaşlar. Şu an 84'teyim. 84'ün üzerine çıkamıyorum. Çünkü artık yükseltecek bina kalmadı. Şu an mesela uyumda tek çekirdek kaldı. Artık diğer arkadaşlar da şu tek çekirdeğe saldıracak. İkinci çekirdek patlarsa artık uyum bitmiş olacak. Yani şuradaki tam puan 300 puanı almış olacağız. Şu an 154 puandayız. Ama eskiden tek çekirdek bittiğinde 300 puanın tamamını alabiliyorduk. Dejavu da aynı şekildeydi örneğin. Yani bütün iki çekirdekli olan adalar o şekildeydi. Tamam. Şuradan devam edelim saldırılarımıza. O şu bir, şu iki, şu üç.
El bombacıları evet gerçekten hızlanmış. Küt küt küt. Ahmet Kurt abi hesabı satsan kaça satarsın? Bu hesabı satmam. Satabileceğim bir tek hesap var. Ancak satsam şu hesabı satarım size. Terattak hesabını. O da zaten maksimumda. Cephanelik maxladım. Sadece bir taretler kaldı. Gemiler max. Heykeller harika. Full. Ancak satsam bunu satarım. Çünkü diğerlerini satmam. Diğerleri çünkü mail hesapları bana ait. Mail hesaplarından dolayı satmam. Ama kaça satarım bilmiyorum ki. O kadar emek verdim. O emeğe ne kadar değer? İşte sıkıntı o. Değeri ne kadar? Ha, illa satacak olursam ne kadar satarım? Valla 10 binden aşağı satmam. Gerçi 10 bin bile az olur da teknik olarak. Neymiş bu? Ben buraya saldırmadım ki. Niye? Ha, ada sahibi çevrim içi. O yüzden saldıramıyoruz. Yani şu an zaten arkadaşlar iyi bir hesap 10 bin lira civarlarında internette. Belki görmüşsünüzdür. Güzel. Tamam. Böyle bir bomba atalım. Şu buz bombası harika ya. Gerçekten harika. Tamam. Mayınlar temizlenmediniz mi? Ve bitti burası. Evet, el bombacıları harika ya. Evet, biraz sakarlar ama olsun. Çok güzel temizliyorlar etrafı. Süleyman Gün abi saldırı yapmadan satma. Bakalım hesabı. Emir. Bakayım yaptığın saldırıya. Emir Spark. Uyum üstüne. Evet zaten buraya en uygunu MKD'de. Of 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 of. Tellerden geçerken bütün dedeler gitmiş. Evet seviye düşük olunca arkadaşlar bakın böyle oluyor. Gördüğünüz gibi basit iki tane tel var burada. Bu iki telden geçerken bütün dedeler öldü. İşte iki çekirdekli adalarda böyle bir sıkıntı var. İki çekirdekli adalar genellikle böyle bir tel var. O tellerden geçerken dikkat etmek gerekiyor. Bakayım bu anakartta var mı o tel? Burada yoktur o da. Çenede vardı. Evet, çene üstünde vardı. Aynen, çene üstünde vardı. Pist bitmiş bu arada. Valla tebrikler. Ne kadar seviyelerine bir bakalım Emir.
Evet, daha oho 2 seviye MK ile 2 seviye Dede ile bu iş olmaz. Bakın büyük operasyon. Sonrasında şöyle operasyonları tekrardan göstereyim size. Yani büyük saldırı, sahipsiz umut, dubleks gibi operasyonlarda seviyesi düşük olan birlikler hiçbir işe yaramazlar. Boşuna saldırı olur. En güzeli sen gene ne yap Emir? Hack yapmaya devam et. Sen hack yapmayı çok iyi beceriyorsun. Şimdi şok atarlar nerede? Şurada. Bunlardan bir tanesini alayım. Çok güzel. Of 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 of. Şu böcek atarlar çok işi bozuyor ya. Sinir bozuyor. Vicdansızlar. Acayip oyalıyorlar. Tamam burası da bitti. Evet bombacılar harbi harbi hızlanmış arkadaşlar. Kabile bonuslarında bombacı hızlandırıcısıyla birlikte güzel bir temizlik yapıyoruz. Furkan Bozkurt. Hocam anında eğitimi yok. Çok zayiat veriyorum ve uzun süre bekliyorum eğitimler için. Harita temiz için en uygun birlik hangisidir? Güzel soru. Savaşçı arkadaşlar. Savaşçıların hem maliyeti düşüktür. Bakın 5800 en düşük maliyete sahip, tabii yüksek seviyeye göre söylüyorum. Sizin seviyelerinizde bunların değeri daha da düşüktür. Ve eğitim süresi de 3 dakika. En hızlı ve en güçlü birlik savaşçılardır. Masrafı az, eğitim süresi az. Bir bakalım. Umarım burası, evet, çok güzel. Masrafı az, eğitim süresi az, en iyi birlik savaşçıdır ve oldukça da güçlü bir birliktir. Tabi her adaya savaşçıyla saldıramazsınız. Her adaya zoka saldıramazsınız. Her adaya ne bileyim meşale yapamazsınız. Ama sonuç itibariyle savaşçıyla çok harikalar yaratırsınız. Çok güzel saldırılar yaparsanız kısa sürede birçok adayı patlatırsınız. Evet bu kadar kolay. Gördünüz. Küt küt küt. Adnan abi birkaç kişi timden kimseyi tanımıyoruz. Gösterir misin dedi. Timin enleri diye video yapsana. Timin enleri mi? Ya da ben bir tane ufak edit yapayım. Yengeç yayını gelecek Mehmet. Evet. Yengeç bu hafta geliyor. Cuma günü geliyor. Cuma günü yayın yapamam. Çünkü full dersim var akşama kadar. Belki akşam yaparız. Olabilir saat 8'den sonra. Cuma günü ya akşam 8'de canlı yayın açarız ya da cumartesi güzel bir yayın açarız yengece yönelik. Evet, kötülük dükkanında bizim şu şeytani bakkalımızda
fiyatlar düşmüş. O yönü iyi. Yani zaten gereğinden fazla arttırmışlardı. 500 jeton harcıyorduk. 2000 jetona çıkartmışlardı. 2000'den 1800'e düşürmüşler. Mesela şurada. Hemen hemen birçoğunda aynısını yapmışlar. O yönü güzel. Yani bakın bu güncellemede aslında kötü bir güncelleme değil. İlk kez oyuncu dostu, oyuncuyu düşünen bir güncelleme gelmiş. Tek sıkıntı artık kaynak ödülü heykeli bizim etkinliklerde işe yaramıyor. Ama onun dışında yapılan bütün güncellemeler, düzeltmeler bence olumlu. Evet, Furkan Bozkurt seviye 68 Rajin. Abi senin savaşçılar benim tanklar kadar canı var. Savaşçıların canı, evet. Bakayım ne kadar canı var. Yani iyi, fena değil aslında. Ama savaşçılarda ne önemli arkadaşlar? Hasar önemli. Hasarları gayet iyi. Tabii bir gemiye kaç tane? 3, 6, 9, 10 tane. Yani 10 tane savaşçı alıyorsun. Bir gemiye 10 tane savaşçı alıyorsun. Şöyle bir bakalım. Standart heykel desteğini bir kenar koyuyorum. 660 demiş. 10 tane yani 6600. Yani en az 6000 vuruyor. Bir gemi 6000 vuruyor. Yani 6600 buradan geliyor. Evet, onu da buna çarp. 1100, 1700, 1800 yani 18.000 vuruyor. Bir gemi heykellerle birlikte 18.000 vuruyor. 8 gemi var. 8 kere 18.000, 80.000, 100.000, 120.000 gibi bir şey vuruyor. Yani çok yüksek. 18 çarpı 8, 80, 64, 140 mı yapıyor? Evet, 140 falan vuruyor. Yani tek vuruşta maşallahları var. 140.000 vuruyorlar. Mesela benim karargahın canı ne kadar? 300.000. Yani maksimum 3 vuruşta karargahı patlatıyorlar. Şuna saldır diyelim. Çevrim içi. Şu arkadaş. O da çevrim içi. Değiştirelim o zaman. Gözcülük yapalım. Evet. Lan hiç ganimet yok bakın. Hakikaten sinir oluyorum ya. Şu son güncellemeden sonra artık ganimet yok piyasada ya. Bak buraya da rahatlıkla 300 420 yani 3 4 vuruşta iner. Hemen bir saldırı yapalım savaşçılardan. Şöyle bir buz bombası. Harikasın. Çok güzel. Yerleş, yerleş, yerleş. Harika. Kademe kademe ilerledik. Tamam. Şimdi. 2, 3. Bakın 3 vuruşta gitti. 3 vuruşta karargah patladı. Ben ne iş yapıyorum? Ben öğretmenim arkadaşlar. Sanayide çıraklık okulu var. Çıraklık okulunda öğretmenim. Saldırılarımız neler? Bakın. Yani arkadaşlar sağ olsunlar. Mesela uyuma. Şu arkada Hannibal adlı arkadaşımız, Tayfun adlı arkadaşımızın yaptığı saldırı. İlk saldırı izleyelim. Evet.
Operasyon saldırınızı merak ediyorum. Nasıl yapıyorsunuz dublex'i? Büşra Canan. Yani uyum bu şekilde arkadaşlar. Bir kişi sağ tarafı sol tarafı temizliyor. İkinci kişi sağ tarafı temizliyor. Maksimum 3 kişiyle uyum bu şekilde biter. Evet, reklamları izleseydik bayağı altın kazanırdık. Ya, altın da yok. Bakın görüyorsunuz. Ya, o kadar saldırı yapıyoruz. Altın yok. Anında eğitim verirse olanlarda yerel olarak ücretlendirme gelmeli. Abi kaynak ödül heykeli 2'de 1 düşürdüm güncellemeden sonra. 2 idi 1'e düşürdüm. Bakın kaynak ödülünü kesinlikle eğer seviyeniz düşükse kaldırmayın. Bir tane mutlaka kaynak ödülü olsun. Ama seviyeniz benim gibi yüksekse zaten kaynak ödülü artık güncellemeden sonra hiçbir önem arz etmiyor. Zaten ben kaldırdım. Bir tane hesabımda kaldı. Onu da cephanelik yükseltiyorum. Cephanelik yükseltmesi bittikten sonra onda da kaldıracağım. Evet. Şöyle bir helikopter yapayım tekrardan. Bakalım helikopterlik bir ada var mı? Yeni bir arkadaş gelmiş. Buraya helikopter olur mu? Ha, merak etme ha. Bak burada zihin kontrolü var işte. Sürekli olarak binadan yeni asker çıkacak. Acaba helikopter çıkacak mı çıkmayacak mı? Onu görelim. Tamam. Baya fazlaymış ya. Hakikaten fazlaymış. Şimdi. Ne geldi? Ha, piyadeler çıktı. Tamam. Çok güzelsin. Evet. Aha, yenildik. Güzel. Şuna da bir tane bomba atayım. Adam bütün mavileri tozlamış. Şimdi o zaman buraya ve tekrar gözcülük yapayım. Furkan Baydas. Evet. Campo, Uğur, Spartakus, Süleyman. Evet. Furkan neydi? Baydas. Şimdi burada kıskacımız var. Kıskaç önemli değil. Toplarız onu. Tamam.
Arkadaş şimdi sıkıntı şu, bakın. Ganimet olmayınca hayda. İstediğim birliği de yükleyemiyorum. Hayda. İşin yoksa uğraş. Evet. Bakın takıldık kaldık. O kadar saldırı yapıyoruz. Ortada ganimet yok. Şuna bakın. Ha evet. Battık. Evet, Doğan arkadaşımız Dejavu'ya saldırıyor. Bir izleyelim. Kalkan inerse biter. Evet. Zokalarla ilerlemiş. Gayet mantıklı. Ama bayağı bir Zoka zayiat olmuş. Anlaşılan yolda yürürken açık verdi. Yani kalkan inerse biter. Ama kalkan inmezse bitmez. Evet, kalkan da inmek üzere. Hadi bakalım. Çok güzel. Çavuşa ver gaz. O kadar enerji yok mu? Yok. Biter biter. Çok güzel, bitti. Harika. Bakın tekrar söylüyorum. Duplex'teki tek çekirdek hatası ortadan kaldırdı mecburen artık. Bütün adaları patlatmak istiyorsak 2 çekirdek inmesi gerekiyor. Ve bitti. Küt 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 küt. Eline sağlık Doğan. Evet. Ve Dejavu bitti. Harikasınız. Kalisto zaten bitmiş sayılır. Minotaur da bitmiş. Güzel. Pist bitmiş. Evet. Uyum da bitti sayılır. Şöyle bir bakalım. Evet, tek saldırılık ada. Anakarta bakalım. O çok güzel temizlenmiş anakart. İyi. En fazla 2 kişiyle burası da biter. Evet. Şurası 1. Şurası 1. Etti 2. 2 de buraya. Etti 4. 4 kişi burası. 4. Geriye 5 kişi kalıyor. 5 kişi kim arayı alır herhalde. Ve böylelikle operasyon biter. Güzel. Bir aksilik olmazsa operasyon bitiyor arkadaşlar. Tamam. Şöyle. Uyum. Uyumu gösterdik. Dejavu'yu zaten biraz önce gördük. Minotaur. Minotaur'a bakalım. Tamam. Yeni gelen bir arkadaşımız var. Polisay. Neydi adı? Yazmışım şuraya. Emirhan. Evet. Emirhan'a bir bakalım. Aa. Burası neydi? Minotaur. Minotaur'a bu şekilde saldırı yapmak pek mantıklı değil. Bakın Minotaur'a 1 Zoka saldırısı yaparsınız. 2 meşale saldırısı yaparsınız. 3 helikopter saldırısı yaparsınız. Evet, böyle de olur. Yani temizliğe de gidebilirsiniz. Evet, ilk saldırımız bu şekilde. Emirhan
yapmış Minotaur'a. Aslında gayet de güzel temizlemiş. Bundan sonra girecek olan kişi de bir şekilde yine MKD'de yaparak, roketleri şoklayarak güzel bir temizlik yapabilir. Evet. 2 veya 3 kişiyle biterdi ama neydi burası? Minotaur'du. Minotaur'u kim bitirmiş? Trabzon atlı arkadaşımız neydi? Trabzon atlı arkadaşımızın adı Faruk. Faruk helikopterle direkt çekirdek saldırısı yapıyor. Evet, izleyelim. Evet. Şimdi neyi anladık? İlk yapılan saldırı boşa düştü. O yüzden bu tür adalarda koordineli saldırı yapmak gerekiyor. Yapılan saldırıların boşa düşmemesi gerekiyor. Kalisto. Kalisto'ya kim saldırmış bir bakalım. Evet, Uğur arkadaşımız saldırmış. Evet, şu buz bombası harika ya. Önce enerji topluyoruz biraz. Tamam. Zoka saldırıları normal hızda izleyelim. Seviyorum ben Zoka saldırılarını. Eyvah, şuradaki mayınlar sıkıntı yaratmasın. Basmayın oraya sakın. Güzel. Yolda giderken baya bir zayiat olmuş. İşte şu Zoka'ları yürütmek o yönden sıkıntılı, zor. Zoka kullananlar harika oyuncular ya. İşte bu şekilde Zoka kullanabiliyorsanız gerçekten harikasınız demektir. To victory! Evet, ilk saldırı bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. 5 şok. Belki havanlara da atasa 6 şok. Çok fazla şok istiyor işte. Sıkıntı o. Kalisto'ya başka kim saldırmış? Fuat arkadaşımız saldırmış. Onu izleyelim. İşte bakın. Şu Zokalarda sıkıntı bu. Yolda giderken zayiat vermemek gerekiyor. Let's go! Eyvah. Çavuşu geç çıkartmış. Güzel. Bir, iki, üç, dört, beş şok lazım en az. Böcekle şuradaki roketi durdurmaya çalışmış. Bir de şurada böcek atarlar da var. Heh. Az kalmışmış. Eline sağlık. Şimdi Dejavu 15 Zoka'ya bitti. Doğan'a bir bakalım. 82 tanesi. Ha, şu savaşı izleyelim, ben merak ettim bakalım. Bakın mesafe çok uzak olduğu zaman sıkıntılı. Bir de bir sürü mayın var. Bu kenarlarda. Büyük ihtimal mayınlara da basmış olur. Neyse ki kabilelerde ne var? Gammot enerji var.
Taktik çok güzel. Bakın. İşaret nerede? Burada. Bakın ne kadar güzel. Bütün birlikler kenara doğru gidiyor. Bak kenarda toplanacaklar şimdi. Bu kadar. İşte bu. Şuradaki mayınlar. Eyvah. Şuradaki mayınlara basacak. Kesin. Ah ulan mayınlar ah. Ama buna rağmen bitti yani. Evet. Grenade! Go, go, go! Güzel. Zaten biraz önce de izledik burayı. Zokalar meğerse yolda mayınlara basmış. Ne kadar mı kalmış geriye? 112'den 30 tane mı kalmış? Evet 30 tane Zoka'yla dejavu bitti. Evet başka hangisine bakalım? Kalisto'ya baktık. Anakarta bakalım. Anakart güzel temizlik yapılmış. Anakarta kimler saldırmış, nasıl saldırmış bir bakalım. Evet ilk saldırıyı Yalçın arkadaşımız yapmış. İzleyelim. Anakartta böyle bir yere maşallah. Çok güçlü taretleri ya. Bakın dikkat edin daha girişte birçok taret ama bizim birlikler zarar gördü hatta öldü bile diyebiliriz yani. Taretler gerçekten hem sağlıkları çok yüksek hem hasarları aşırı yüksek. Adnan abi sana VP'den attığım gibi edit yapacağım bizim time. Şimdilik bir tane fikir var. VP'den attım bir bakarsan sevinirim demişsin. Hemen bakıvereyim. Bas sabah. Evet. Adnan abi bu şu opu bırak da biraz çete bak ya. Yengeç yayında hissediyorum kendimi. Ha, tamam. Tamam. Şimdi kimisi operasyon videosu saldırılarını izlemek istiyor. Kimisi mesajlara bak diyor. Kimisi haritaya bak diyor. Bak daha haritayı temizlemedim. Ha, yani tabii şu operasyon videolarını izlerken chat'e bakmıyorum doğal olarak. Emir bir tane video göndermiş. İzleyelim bakalım. Me la van a mascar. Kawasaki. Kago. Grico. Y stripper. He, oyunculara böyle tanıtım mı yapacağız? Tamam yapabiliriz. Evet ben biraz mesajlara bakayım. Zokacılar biraz amatör gibi time mi gelsin bir kampoya sor beni. Zokacılar biraz amatör. Evet bizde birkaç tane zokacı var. Yani timde şu an yer var mı? Bir bakayım. Şu an maalesef timde yer yok. Yani zokacı şart arkadaşlar. Yani duplex operasyonu oynuyorsak zokacı illa lazım. Ve en tehlikeli noktalarda, en önemli noktalarda zokacılar işi kolaylaştırıyor. Tek atışta örneğin Kalisto bitmiş olsaydı tek atışta harika olurdu. Ama sorun değil bitiririz ya. En azından bugünkü ilk deneme dupleximizi bitiririz gibi gözüküyor. Şöyle diyeyim size arkadaşlar takip edin. Bazen bir kişi eksiliyor. O eksik yerine siz gelin. Buyurun gelin. Sıkıntı yok. Herkese kapımız açık. Yeter ki seviyeniz müsait olsun. Özellikle duplex operasyonlarda oynamaya müsait olsun yeter. Zokacı lazım mı? Zokası tabii ki lazım. Evet. Mesem'deki öğrencileri oynuyor mu abi bu oyun demişsin Ahmet Kurt. Valla bilmiyorum ki oynuyorlar mı oynamıyor. Mesem'deki öğrencilerin telefonlarında gördüğüm kadar daha çok şey oynuyorlar. Clash of Clans ya da Clash Royale oynuyorlar. Bazen de PUBG oynuyorlar. Bu hiç oynayan yok.
Süleyman Gönen nasılsın? İyiyim. Berkay Sarıkaya oynuyor bu oyunu hocam. Furkan iyiyim. Sağ ol abi, sen nasılsın? Büşra Can'a pist saldırısı izleyelim. Ha, pist. Aa, güzel hakikaten. Piste bakalım nasıl saldırmışlar. Pist bitmiş çünkü. Kim saldırmış piste? Önce Süleyman arkadaşımız saldırmış. İzleyelim Süleyman arkadaşımızı. Evet, birkaç tane şey yapılmış. Bayağı bir hack, sabotaj yapılmış. Bakın burada acaba nasıl bitti pist? Biz değil. Burada genelde zokacılar devreye giriyor ama tabi şeylere inmesi lazım. Öncelikle kalkanların inmesi lazım. Şimdi bakalım. Hikmet. Abi ben de sizin gruba katılmak istiyorum. Şu an timde yer yok arkadaşlar. Valla Emir güzel olmuş. Neden olmasın? Öyle güzel bir video çekebiliriz aslında. Bütün oyuncuları tanıtan, yaptığı saldırıları arka planda gösteren. Tamam, bu işi sen yap. Meyur. Teşekkürler. Bayağı bir üyelik hediye etmişsin. Eline koluna sağlık, yüreğine sağlık. Şu an yenilmezlerin timindeyim. Yeter ki iste demişsin. Estağfurullah Furkan, yani mevcut timini bırak bana gel demiyorum ya. Öyle bir şey yapmayın. Yani timinizi terk etmeyin. Sadece ihtiyaç olduğunda ona göre gelebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama tekrar söylüyorum. Şu an için maalesef gördüğünüz gibi yer yok. Yer açılırsa tabii ki buyurun gelin. Ama şunu demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Timinizi bırakın bize gelin demiyorum. Ayıp olur. Yani özel olarak timinizi bırakıp bize gelin demiyorum. Evet, Süleyman arkadaşımız gerçekten şu lazercilerle çok iyi oynuyor. Harika bir temizlik yaptı. Maşallah. Yenilmezlerin mi? Birazdan bakayım ben nasıl bitirmiş. Pardon. Şöyle kalsın. Şöyle bir bakayım. Mesajlara. Hikmet 84 levelim, 3 tane hesabım var. Hepsi de 84 ama oyuncak kimsem yok. Elim ayağımı karıştı. Nasıl kullanacağız bu üyeliği? Estağfurullah. Şimdi arkadaşlar, yani önemli olan, bakın saldırıları görüyorsunuz. Yani dubleks operasyonunda saldırmak kolay değil. Bak ben çok iyi bir oyuncu değilim. Gerçekten Süleyman gibi, Tayfun gibi, Uğur gibi arkadaşlarımız var. Yalçın gibi arkadaşlarımız var. Onlar harikalar yaratıyorlar. Onların sayesinde bak mesela Süleyman arkadaşımızı görüyorsunuz. Mükemmel bir temizlik yaptı. Önceden bir tane çekirdeği patlattık mı bitiyordu. Neredeyse şu çekirdeği de patlatsa bu operasyon bitecek. Ama onu düzelttiler. Hadi gitsin o da roketle. O roketle gitti. Harika. Tamam. Eline koluna sağlık. Valla harika bir temizlik yapmış Süleyman. Pistte ikinci saldırı kim yapmış? Yücel arkadaşımız yapmış. Onu izleyelim. Pistte ne yapıldı?
İlk saldırı ön taraf komple temizlendi. İkinci saldırı etrafı temizlendi. Büyük ihtimal üçüncü saldırı da bitmiştir. Bir bakalım. Emrah arkadaşımız, aman Yücel arkadaşımız nasıl bir temizlik yapmış. Şuradaki Simo tek tek indiriyor arkadaş ya. Ayıp ya. Şu Simo inmedi gitti ya. Ya bir şunun atışına bir bakar mısınız ya? Güzel. Şunu hızlandırayım. Ha, 2 tane dede kalmış. Bir tane. Pist. Evet, fırtına. Tayfun arkadaşımız. Fırtına. Tayfun muydu? Evet, Tayfun. MKD'de zaten bir şey kalmadı. MKD'de ile de üçüncü arkadaşımız da ne yaptı burayı? Patlattı. Şimdi tamam, bak bir çekirdek patladı. Şimdi ikinci çekirdek de sıra. Ve bitti. Elimize kolumuza sağlık. Şimdi Deniz, iyi akşamlar, iyi yayınlar Adnan demişsin. Teşekkürler, hoş geldin Deniz. İyi geceleriniz olsun, ben kaçar. Eyvallah Ahmet, iyi geceler. Oyun taklacı, abi kaynak ödül heykeli var iken yengeçteki güç tozuna ve kristale ek kaynak geliyor mu? Örnek %100 kaynak ödülüm var. 2 toz yerine 4 toz veriyorum. Hayır. Kaynak ödülü heykeli sadece altın, taş, odun, demir. Bunları ikiye katlıyor. Onun dışında kristallere ya da toza ya da istihbarata ya da yeni gelen güncellemeyle de artık neye? Etkinliklerdeki jetonlara, örneğin terör jetonu ya da yükseltme jetonlarımız vardı. Proto yükseltme jetonları, bunlara etkisi yok. Sadece altın, odun, taş, demir. Onun dışında bir etkisi yok. Yayında sizde de sıkıntı var mı? Var mı sıkıntı arkadaşlar yayında? Bende şimdilik sıkıntı yok gibi gözüküyor ama. Emir, videoyu yap, paylaşırız, sıkıntı yok. Ama videoyu yaptığın zaman en az 1080p yap ve o videoyu WhatsApp üzerinden gönderme, mail üzerinden gönder. Çünkü WhatsApp görüntü kalitesini çok kötü düşürüyor. Serdar Kariyer, aleykümselam, hoş geldin. Evet, Emir Kaya, çok teşekkür ederim hediye için demişsin, rica ederiz. Yani evet. Bugün kaç baskın yedim bilmiyorum. Bir bakayım. Şurada bir baskın var. Şurada bir tane var. Bunu izledik zaten. 2, 3, 4, 5. Bak bunlar da hep savunmuşuz ha. 6, 7, 8,
Yani ortalama 8. Şunları da sayarsak 9, 10, 11, 12. Yani yaklaşık ya ortalama 10 saldırı almışız. Bak bunlar hep savunulmuşuz. Geç bunları izleyemiyoruz. Güncellemeden sonra eski videoları, eski saldırıları geri izleme ortadan kalktı. Sadece şu var, onu da izledik zaten. Bakın buradaki arkadaş zayıfsız almış götürmüş. Bana hiçbir hediye bırakmamış. Gayet güzel temizlemiş. Meşale ve lazercilerle. İzleyelim. Evet. Bir kere 5 tane 10'luk attılar yayında. 52 kişiydik. Bana çıkmamıştı hiç unutma. Ha şeyler mi diyorsun sen? Ödülleri. Valla ödüller bir kereye mahsus olduğu için çok da kullanışlı olmuyor aslında ya. Adnan abi bugün kaç baskın yedi onu bahsettik. Tamam. Abi 48 seviyem 70 artı rakipler geliyor sürekli. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Oyunun mantığı bu. Kendinizi geliştireceksiniz. Belli bir süre maalesef sıkıntı yaşayacaksınız. Cephanelikte mümkün olduğunca savaşçı ve zoka yükseltin. Lazerciler açılırsa lazercileri yükseltin. Özellikle savaşçı ve zoka yükseltin. Ağır silahlı zoka ikilisi sadece zoka, sadece savaşçı oynama deyin. Tabi bunları oynayabilmeniz için de heykel desteğiniz çok iyi olması gerekiyor. Mavi ve yeşil heykellerden kaçının. Savunma birliklerini, binalarını yükseltmeyin. Tamamen gemilerinizi yükseltin. Cephanenizi yükseltin. Radarınızı yükseltin. Önemli ve özellikle heykeltıraş nerede bizim? Şurada. Heykeltıraşı yükseltin. Yani önemli olan şu arkadaşlar, bu oyunda en iyi saldırı nedir diye sorarsanız, en iyi saldırı, aman en iyi savunma nedir diye sorarsanız, bu oyunun da en iyi savunma saldırıdır derim. Her zaman söylüyorum. Bu oyunun en temel mantığı saldırı arkadaşlar. Saldırı gücünüz ne kadar yüksekse o kadar iyi oynarsınız. O kadar ne bileyim ada saldırıları yapar, başarılı saldırılar yaparsınız. Bakın dikkat edin benim heykellere. Yani mükemmel bir heykel desteği var. Maksimum seviye heykel desteği var. Bu heykel desteği sayesinde ben ne yapıyorum? Elimi kolumu sallaya sallaya oynuyorum. Bu kadar basit. Şunu bir saldır diyeyim. Neyse devam edeyim şuradan. Tamam. Küçük adaları kayıpsız alıp. Küçük adalarda mutlaka saldırın. Yok et demeyin. Çünkü çok güzel ödüller veriyor. Şimdi vermedi ama bazen burada kristal veriyor. Ganimete ihtiyacım var ya. Altına ihtiyacım var. Asker basamıyorum ya. O kadar harita temizliği yapıyoruz. Saldırı yapıyoruz. Ortada altın yok ya. Böyle bir şey var mı ya? Hı. Koş 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 koş. Olay bu. Tamam. Evet, başka. Kerem Kayhan merhaba. İyi yayınlar Adnan abi demişsin. Teşekkür ederim. Hoş geldin Kerem. Adnan abi en sevdiğin şarkıcı kim? Vallahi eskileri seviyorum. Örneğin Barış Manço'yu severim. Gerçekten severim. Ee, Çelik mesela. Çelik'in şarkılarını severim. Kayhan. Nilüfer. Örneğin. Başka. Bendeniz. Örneğin. Ben hep eskilerden. Yenileri pek tanımıyorum zaten. Pek de hoşuma da gitmiyor zaten. O yüzden tanımıyorum. Yabancı olarak
En çok dinlediğim şarkıcı Eminem. Bir de grup olarak Linkin Park. Yani bunları çok seviyorum. Tayfun. Fırtına adam benim demişsin. Teşekkürler. Hoş geldin Tayfun. Evet, buraya da ne yapalım? Direkt saldıralım. Şok mu varmış burada? O yüzden Bullet bir türlü bitiremedi. Kerem Tik. Abi evli misin? Ayıptır sorması demişsin. Evliyim. Allah bağışlasın. 2 tane çocuğumuz var. Evet, bu Boombiç hesabı daha önce anlatmıştım, daha önceki canlı yayınlarında. Aslında ben Boombiç hiç oynamıyordum. Bundan 9 yıl 10 yıl öncesinden bahsediyorum. O zaman çocuklar lise sınavlarına hazırlanıyorlardı. Bakın, lise sınavlarına hazırlanıyorlar. Şimdi üniversiteyi bitirdiler. Baktım oyun oynuyorlar ders çalışmak yerine. Ve oynadıkları oyunda Boombiç'te ellerinden aldım. Hesabı da aldım ellerinden. Dedim bundan sonra size telefon yok, bilgisayar yok, oyun da yok. Oyunu da aldım ellerinden, hesabı da aldım. Sonra bir müddet sonra onlar ders çalışmaya başladılar. Bu kez ben oyun oynamaya başladım. O gün bugündür ben bu oyunu oynuyorum. Oyun taklitçi. Teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Teşekkürler. Yani bu mice nasıl başladınız diye soruyorsanız bu şekilde başladım. Yani bu hesaplar aslında benim değil. Oğluma ait. Başka oyun oynuyor muyum? Evet, başka oyun oynuyorum arkadaşlar. Ne oynuyorum? Clash Royale oynuyorum. Clash Royale birkaç tane istiyorsanız Clash Royale yapıvereyim size. Clash Royale'de zaten tam ekran bu kadar oluyor. Çok da önemli değil. Clash Royale'de desteme gelince böyle bir destem var. Çok iddialı bir oyuncu değilim. Ama ben bu desteği sevdim. Hep bu desteğiyle oynuyorum. Öyle her diğer farklı oyuncular gibi farklı desteler denemiyorum. Bakın bir iki tane saldırı yapayım. Zaten 11.450 kupa yapmışım, yani gayet iyi. Bu desteğiyle bu seviyeye geldim yani, düşünün. Aha. Çok kötü saldırdı arkadaş. Fena saldırdı. Let's make this quick. O hayret bir şeysin ya. Ya çok fena saldırıyor arkadaşlar, hiç. İksir golemi bize ters diye. Ya iksir golemini ben şey için kullanıyorum işte. Karşı tarafı oyalıyor. O yüzden hoşuma gidiyor. Ya arkadaş dur 2 dakika dur.
Hadi 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 zehir gel. Yapacak bir şey yok. You wanna win a crown from me? Really? Oha oha oha. Al senin olsun oyun ya. Ben ne diyeyim şimdi sana. Adam iksirleri çok iyi döndürüyor. Benim iksirim biraz fazla. O yüzden döndüremiyorum kartları. Neyse. Al senin olsun, sıkıntı yok. Clash of Clans hesabım var mı? Yok hocam. Yok yani Clash of Clans oynamıyorum. Onunla ilgili hesabım yok. Yani telefon oyunu olarak sadece Boom Beach ve Clash Royale oynuyorum. Onun dışında telefonda herhangi bir oyunum yok. Ama onun dışında God of War var. Oynuyorum ama öyle. Aslında onunla oynamak istiyorum da ona bir türlü zaman bulamıyorum ya. Zaman ayıramıyorum. Sıkıntı o. Semih Cankertel. Hocam God of War oyununu oynuyor musun? Evet oynuyorum aslında da. Bununla ilgili size video çekecektim de bir türlü fırsat bulamadım ya. Abi istersen hesapları vereyim sana demişsin Hikmet. Yok gerek yok. Bende zaten 4 tane hesap var. Sizlere de şöyle söz vermiştim hatırlayın. Abone sayısı 8.000 olduğunda ne kadar abonemiz var şu an? Bir bakalım. Evet. Ne kadar abonemiz var? 7.580, 7.600 yani 8.000 olduğunda abone sayısı sıfırdan hesap açacağım zaten. Zaten 4 hesabım var. Sıfırdan hesap açtığım zaman 5 tane hesabım olacak. Yani yeterince hesabım var. Ben kendi hesaplarıma zaman ayıramıyorum. Yani sizin hesabınıza maalesef zaman ayıramam. Mehmet Bars. Adnan abi çocukların hangi bölüm okuyor? Bir tanesi kontrol ve otomasyon mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi. Diğeri neydi? Endüstri mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi. Evet. Hocam sıfırdan Clash of Clans başlasanız da. Valla o Clash of Clans başlamam. Onu hiç anladığım bir oyun değil. Karıştırmayayım şimdi hiç. Serhat Demirel. Hikmet. Mehmet Furkan. Çetin. Merhabalar. Kolay gelsin. İyi yayınlar demişsin. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Bak Hikmet. Yani fazla geliyorsa satabilirsiniz yani. Şimdi benim hesaplar bana ait olmadığı için, çocuklara ait olduğu için onlara dokunmuyorum. Sadece bir tane hesap var bana ait olan. O da gösterdiğim gibi Terat bak. Yani şimdi başka mobil oyun oynamam. Mobil oyunların şöyle bir sıkıntısı var. Başladığın zaman bitmiyor. Evet, tekrardan oluşturalım. Bakın bende bir sürü de prototip silah malzemesi var. Yani sonuç itibariyle etkinliklerden gelecek malzemelere ihtiyacım da yok. Ne üretelim buradan? Ne işimize yarar? Bir tane şok ateşleyicisi üretelim. Tamam. Evet. Atam çocuklar ders çalışırken sen de hesaplara çökmüşsün. Aynen. Onların hesaplarına çöktüm. Sonra da başıma bela oldu işte. Böyle bu hiç 9-10 yıldan beri böyle oynuyorum. Evet gençler. Altınım yok. Adalara saldırı yapamıyorum.
Yani ne kadar ilginç. Şurada bir tane var ama bakayım. Heh, çok güzel. Altın yok piyasada. Ya 96 bin altın nedir ya? Vicdansız ya. Şaka gibi ya. Evet bak bu ağaçlar da ilginç. Değişik bir kamuflaj. Savunmaya katkı sağlıyor. Direkt çekirdeğe mi daldı bu? Evet direkt çekirdeğe dalmış. Biraz etrafını temizleseydin ya. Tamam. Neyse ki enerjimiz var. Ve bitti burası. Küt 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 küt. Evet, kötülük dükkanından alabiliriz. Sıkıntı yok. Ama jetonları oraya harcamak istemiyorum. Yani kötülük dükkanında ben neyi satın alıyorum göstereyim size. Zaman atlatıcı ve parçacıklar. Bunları satın alıyorum. Bunun dışında herhangi bir şey. Ha bir de şu güç tozunu, bir de şu kahraman jetonlarını satın alıyorum. Ha bir de şu bina jetonunu satın alıyorum. Ekstra inşaatçıya gerek yok çünkü yükseltecek herhangi bir şeyim yok. Onun dışında yani odun, taş, demir, altın gerek yok. Çünkü yükseltecek bir şeyim yok. Beklerim, sorun değil. İlla mesela zaten bir tane ada kaldı. Şunu bir gözlük yapayım. Tekrardan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane mavi saydık. Ve mavileri de şöyle de tozlamış. İşte burası o yönden biraz sıkıntı. Şimdi ne yapalım, ne edelim? Güzel soru. Tamam. Buraya Zoka deneyeceğim. Evet. Nerede bizim Zokalar? Burada. İlk saldırıda başarısız olduk. Bakalım ikinci saldırıda başarılı mı olacağız, başarısız mı olacağız? Ama önce kalkanı indirmek lazım. Oo, olmaz. İşte şu zihin kontrolü mü vardı burada? Ha, güzel güzel. Zihin kontrolü vardı. 1, 2. Çok güzel. Bir daha. Canımsın. Tamam. Zokaları nereye yerleştirelim? Tamam siz çıkın. Zokaları nereye yerleştirelim? Tamam şuraya yerleştirelim. Tamam. Şuraya da bir bomba atayım. Kesin vardır buralarda mayın.
Şu bir. Şu iki. Şu üç. Bizim Zokalar niye bu kadar yavaş kaldı ya? Oha, bir sürü piyade de arkadan saldırıyor. Fena. Evet, bakın. Burada şunu gördük. İlk saldırımızda helikopter yapmıştık. Yok arkadaşlar, ben şu altını alayım ya. Kusura bakmayın. Reklam izleyeceğiz. Altın yok piyasada ya. İlk saldırıyı helikopter yaptık. Başarısız olduk. Bakın ikinci saldırı ne yaptık? Zoka yaptık. Başarılı olduk. Yani her adaya aynı farklı askerlerle saldırmak gerekir. Her adaya tank olmaz. Her adaya ne bileyim meşale olmaz. Her adaya zoka olmaz. Her adaya helikopter olmaz. Yani adasına göre, durumuna göre. Evet. Yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Sakın bu salak saçma reklamlara inanarak hareket etmeyin. Sadece mecburen izledim mi? Altın yok piyasada ya. Hakikaten altın yok ya. Asker üretemedim ya, gördünüz. Heh, hele şükür. Tamam. Haritaya bakayım. Evet, 118 rakamını gördüysek haritamız tertemiz olmuş. Etkinlik de bitmiş. Güzel. Operasyon saldırısını da yaptık. Diğer hesaplarla kaldığım yerden devam ederim. Sıkıntı yok. Yine şöyle bir bakayım. Kötülük dükkanına güncellemeden sonra evet, şuradaki Emir, bir seninkine bakayım ya. Senin hesabına bir bakayım. Bakıyorum şu an. Bilgin olsun. Ben bütün kristalleri aldığım için Emir'den bakarsam daha iyi olur. Ha bakın, buradaki 500'dü galiba, 400'e mi düşmüş? Şuradaki değerler düşmüş. O yönden iyi. Tekrar söylüyorum. Mesela şurada da aynı şekilde 2000'di, 1800'e düşmüş. Yani zaten bunlar düşüktü. Eskiden de düşüktü. 4 katına çıkartmışlardı. İzleyin o videomu. Şöyle nerede göstereyim size. Bakın, video burada. Tekrardan hesaba gelelim. Şurada arama kısmına geldiğinizde süper kazık. Evet. Şu güncelleme. Bir saniye. Bir saniye dur. Tamam. Nerede bunlar? Heh. Bakın. Burada 400, 100, 1000. Zaten 400'dü mesela, 500'e çıkmıştı. Bakın dikkat edin. Şuradaki resim. Zaman atlayıcısı 400'dü. 500'e çıkıyor. Dikkat edin. Bakın 500'e çıktı. Yani zaten şimdi
Yeni gelen güncellemeye bakıyoruz. 500. Ha, zaman atlayıcı nerede? Tekrardan 400. Yani zaten bu 400'dü. Anlatabildim mi? Yani kendileri oynuyorlar, kendileri bozuyorlar, kendileri düzeltiyorlar. Yani var olan güzellikleri kendi elleriyle yok ediyorlar. Sonra bakıyorlar ki güzel olmamış. Tekrardan eski haline geri getirmeye çalışıyorlar. Maalesef böyle. Benim izlediğim kanal mı? Benim izlediğim kanal benim kanal değil mi? Yani buradaki adam farklı mı diyorsun? Sakalları farklı. Bakın arkada bir tane var. Önde bir tane var. Şimdi bir de 3 tane atlan oldu şimdi ya üst üste burada. Neyse kötülük tekrar ben tekrar geri geleyim. Yani ben hepsini aldım da. Yani şeyleri düşürüyor. Tamam değerlerini düşürüyorlar. Yani atıyorum şurada önceden atıyorum 1000 jetondu 500'e düştü ama şeyi düşürüyorlar bu sefer de. Alınacak miktarı düşürüyorlar. Yani bir şekilde bir yerlerden kırpıyorlar ama bu kez en azından biraz iyi gibi geldi bana. Bakalım. Sıkıntı yok yani. O kadar da yapacak bir şey yok. Yani sevsek de sevmesek de hoşumuza gitsek de gitmese de böyle bir güncelleme. Ama tekrardan hatırlatmak gerekirse kaynak ödülü heykeli dışında bana sorarsanız uygun. Sıkıntı yok. Gelen güncelleme gayet mantıklı bir güncelleme. Evet. Tamam. Var mı bir sormak istediğiniz son bir kez? Yayını sonlandırayım. Merak ettiğiniz. Evet, biraz kendime baloncuk yapayım. Evet, anlaşılan soru yok. Yayını ne yapalım? Burada sonlandıralım. Elimize kolumuza sağlık diyelim. Hepimize iyi akşamlar dileyelim. Hepinizin yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Elinize kolunuza sağlık sizlerin de. Bir sonraki videoda ve etkinlikte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.